İyi akşamlar efendim. Hukuk Akademisi'nin sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve YouTube sayfasından ve aynı zamanda benim gazetem olan Sözcü Web TV'den canlı olarak ekranlarınıza gelen İstanbul Barosu Başkanlık 2018 seçim yarışı özel yayınımıza hoş geldiniz. Ben Özlem Gürses, gazeteciyim. 24 senedir bu mesleği yapıp hakkımda hiçbir dava açılmamış olmasını gururla mı karşılamalıyım bugünün Türkiye'sinde, yoksa üzülmeli miyim tam bilemiyorum. Bugün İstanbul Barosu elbette ki dünyanın hem üye sayısıyla hem de hacmiyle en etkili, en büyük barolarından biri. Ve belki de tarihinde ilk kez bu kadar çok adaylı bir başkanlık seçimine tanıklık ediyor. Heyecan verici bir süreç. Adaylar aslında 10 kişi ama burada 8 ismi ağırlayabiliyoruz. Aday olan ve şu anda aramızda bulunmayan Çiğdem Koç, sağlık sorunları nedeniyle burada bulunamıyor ve yine aday olan ve şu anda aramızda bulunamayan Fikret İlkiz, o da başka bir toplantıda önceden bir planlama gereği bulunması gerektiği için bu gece canlı yayınımızda değil. İkisine de sevgiler gönderelim ve onlara da başarılar dileyelim. İkisi de bağımsız aday. Bunları da ilaveten söylemiş olalım. Şu anda stüdyoda benimle birlikte olan, canlı yayında başkanlık sürecine dair sorularımızı yanıtlayacak olan 8 aday. Cem Kaya Karatün, Ortak Hedef Platformu'nun adayı. Hoş geldiniz efendim. Gökhan Ahi, Avukat Hakları Grubu'nun adayı. Hoş geldiniz. Hemen yanında Eren Keskin, Özgürlükçü Hukukçular Platformu'nun adayı. Hoş geldiniz efendim. Mehmet Durakoğlu, halihazırda Baro Başkanı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı. Başar Yaltı, Avukat Hareketi'nin adayı. Hoş geldiniz Sayın Yaltı. Kaptan Yılmaz, Milliyetçi Avukatlar Grubu'nu temsilen aday olarak aramızda. Hasan Kılıç, o da önce İlke Çağdaş Avukatlar fakat Yükseliş Grubu'nun adayı olarak bizimle beraber ve Sayın Talat Can Polat, Baro'da Değişim ve Gelişim Hareketi'nin adayı. Bu kadar çok aday çıkmış olması iyi bir şey mi? Herhalde iyi bir şey. Demokrasimiz adına ve hukuk sistemimizde konuşacak çok konumuz olduğunu düşünürsek son derece iyi bir şey. 2 kadın aday var. Onlara da pozitif ayrımcılık yapmayacağız. Biri zaten yok. Eren Hanım bizi aslanlar gibi temsil edecek diye düşünüyorum. Hangi sırayla konuşacak adaylarımız? Usule dair birkaç not daha aktardıktan sonra hemen sorulara geçmek istiyorum. Şöyle bir şey düşündük Hukuk Akademisi'nin de tavsiyesiyle. Dedik ki bir kura çekelim ve her turda her soruya aynı sırayla yanıt vermesini sağlayalım adaylarımızın. Öyle de yaptık. Orada belki biraz bir pozitif ayrımcılık yaparak Eren Hanım'a bu kuralları çektirdik. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Ve bir sıralama oluştu 8 isimle ilgili. Her turda her soruda bu sıralamaya uygun olarak söz hakkı vereceğim. Herkesin 3'er dakikalık yanıt hakkı olacak bütün bu süreçlerde. Bunun içinde bir gong uygulamamız var. Reji masasından rica edeyim, 2,5 dakika olduğunda yanıtlar önce şu sesi duyacağız. Aynen ve 3 dakika bittiğinde de bu sesi bir kez daha duyacağız. Umuyorum herkes kurallara uygun olarak yanıt hakkını kullanacak. Efendim o zaman ilk sorumuzu soralım. Türkiye tabii hukuk ve adalet konusunda son derece zorlu bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama belki de en çok kanatlarını kırdığımız kesim şu anda bizi ekran başında dinleyen ve salonda da dinleyen genç ve bağlı çalışan avukatlar. Çünkü onlar nasıl bir Türkiye'de görev yapacaklar, nasıl bir adalet sistemi içinde, hukukun tesisi için ne tür bir rol üstlenecekler? Eminim endişeyle ve merakla izliyorlardır. O yüzden ilk sorumuzu ve ilk turumuzu da böyle başlatmak istiyorum. Bütün adaylara aynı şeyi sormak istiyorum. Sizler başkan adayları olarak genç ve bağlı çalışan avukatlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul Barosu'nun ne tür projeleri olacak? Kuraya uygun olarak Cem Bey'le başlamak istiyorum. Buyurunuz efendim. Çalışıyor mu hocam? Çalışıyor. Buyurunuz. Tabii ki genç avukat kelimesi çok güzel ama bağlı avukat kelimesi beni rahatsız ediyor. Hukuk sisteminin geleceği olan avukatlar için geçerli olan özgürlük ve bağımsızlığı onlar sağlayacaklar ama biz onlara özgürlük ve bağımsızlığı sağlayabiliyor muyuz? Geçen hafta duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Büyük kalabalık bürolarda avukatlara çip takar gibi telefonlarına programlar yüklenip nereye gittikleri izleniyor. Bir kere böyle bir şey asla kabul etmem. Eğer ben baro başkanı olursam onu yapan avukatlık bürolarını ziyaret edeceğim. Avukatlık kanunu var, ziyaret etmeniz gerekiyor. Bu genç avukatların başka neye ihtiyacı var? Özgür olmaları gerekiyor. Avukat özgür olmadan, bağımsız olmadan avukatlığını yapamaz. Bir yerde çalıştığını hissetmeyecek kadar özgür olması lazım. Bu nasıl olabilir? Bir, bağlılığının, özgürlüğünün denetlenmesi lazım.
Avukat onu yapamaz. İşte o yüzden baroya ihtiyaç var. Baro bu konuda etkin rol oynamalıdır. İkincisi ekonomik nedenler. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren nedenler avukatlar için de önemli. Avukatların bağımsızlığını sağlamak için ekonomik nedenlere de girmemiz gerekiyor. Bunlardan birisi genç avukatlar CMK görevi yapıyorlar. Orada 300 lira, 190 lira, 250 lira gibi paralarla CMK görevlerinden para toparlamaya çalışıyorlar. Hakikaten de değerli bir iş. Arada sırada bizler de yapıyoruz. Burada kendilerine daha düşük puan, yani bir pozitif ayrımcılık yaparak daha iyi çalışmalarını sağlayacağız. Avukatın senelik 700-800 lira bir aidatı ödemesi var. Bu genç avukatlar, diğer adaylar da koymuşlar, en az 3 sene veyahut 5 sene genel kurulda kabul edilecek böyle bir öneriye evet oyu vereceğiz. Bu avukatlar 5 seneye yakın aidat ödemeden sürsünler. Ayrıca yasa tasarısı çıkartması için meclisin veyahut Adalet Bakanlığı'nın teklifleri sunacağız. Bu kişiler KDV indiriminden diğer avukatlarla beraber faydalanmalılar. Düşünün ki bir avukat bir iş aldı, kendi başına bir büro açmak istedi. Genç bir avukat bu %18 KDV, %25, %30 vergi ödemesi bunun için zor bir şey. Bunun hallolması gerekir, bunun indirilmesi. Bizim için olmazsa bile genç avukatlar olması gerekiyor. Çalıştığı yerlerde avukat bağımsız, özgür bir avukata yakışır bir maaş alması gerekir. Bu nedir? Maaşının avukatın asgari ücret olması kabul edilemez. İşveren avukat aynı zamanda bağlı avukatın patronu durumunda. O zaman bunlara sigortada bir indirim yapılması gerekir. Nasıl teşvikler veriliyor? Bu genç avukatlarımıza teşvik verilmesi gerekiyor. Bağlı avukatların özgürlüğü ve bağımsızlığı bütün hukuk sistemimizin geleceği olduğu için onlarla beraber yürütülmeli. En önemlisi de baro genç avukatlara söz hakkı vermeli. Kendi bürolarında dahi bulamadığı söz hakkını baroda almaları gerekir. Baro avukatlarla var olur. Avukatların da çoğunluğu gençler olduğuna göre gençlere söz vermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Süreniz var. Var. Şimdi bitti. Harikasınız Cem Bey, bravo. Mükemmel bir emsal teşkil ettiniz sizin terminolojinizle. Yo bence harika bir şey. Mikrofonu Başar Bey'e iletmenizi rica ediyorum. Zira kuramıza göre Başar Bey aynı sorunun yanıtını sizden rica edeceğiz efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bizi izleyen sevgili izleyiciler, bu konu avukatlığın en yakıcı sorunlarının başında gelmektedir. Aslında avukatlıkta çok derin sorunlar yaşanmaktadır ama bunları en çok hisseden genç meslektaşlarımız. Bu konuda oldukça deneyimli, birikimli birisiyim. Hem İstanbul Barosu yönetiminde bulunduğum zamanlar hem de Barolar Birliği yönetiminde bulunduğum sürede bu konuyla ilgili olarak genç meslektaşlarımız için çok mücadele verdik ve en sonunda da Türkiye Barolar Birliği bir yönetmelik çıkarttı. Bu yönetmelik ücret karşılığı birlikte çalışan avukatların çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliktir. Biliyorsunuz bağlı çalışan olarak nitelendirilen avukatların kendileri işçi avukat olarak diyorlar. Tamamı olmasa bile birçok arkadaşımız kendisine işçi avukat diyor. Avukatın işçisi olur mu? Olur. Kapitalist düzen böyle sürdüğü sürece siz meslekte bir başkasının yanında çalıştığınız sürece, iş kanununa tabi çalıştığınız sürece işçi olarak da o statüyü kendinize yakıştırıyorsanız kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. Şimdi bu sorun sevgili arkadaşlar çok boyutlu olarak ele alınabilir. Ama maalesef bizim avukatlık kanununda bu öngörülmemiş ve tam anlamıyla düzenlenmemiştir. Onun için yönetmelik ne yazık ki Danıştay tarafından, bir arkadaşımız açtı bu davayı, Danıştay tarafından iptal edildi. Bu yönetmelikle düzenlemek istediğimiz hususlar şunlardı. Bir, genç meslektaşlarımız statülerini bilecekler. Özellikle çalıştıkları büroda, çalıştıkları avukatın yanında en azından iş kanunun kendilerine tanıdığı hak ve hukuka sahip çıkacaklar. Onun emeği sömürülmeyecek. Asgari şekilde ücret belirlenmiş olacak. Onun tam sigortası ödenecek. Çalışma koşulları buna göre belirlenecek. Çalışma ortamı buna göre belirlenecek. Hatta daha da ileri gidilerek avukatın, yani bağlı olarak çalışan bir avukatın yanında çalışan avukatın hem özlük hakları bakımından hem dava alma hakkı bakımından bir takım sınırlı da olsa hak ve hukuku olacak.
Şimdi bunları biz burada düzenledik. Peki bunun uygulanması nasıl sağlanabilirdi? Bunun uygulanması şu şekilde sağlanacaktı. Meslek kurallarının uygulanması yoluyla yanında başka avukatı çalıştıran meslektaşımız burada yazılı, tabii zaman darlığından söyleyemiyorum, burada yazılı kurallara uymadığı zaman ona yaptırım uygulanacaktı. Ama dediğim gibi maalesef bu yönetmelik çok ileri hükümler taşımasına rağmen iptal edildi. Bir cümleyle bitireyim izin verirseniz. Tabii, buyurunuz lütfen. Sevgili meslektaşlarımız, eğer biz İstanbul Barosu yönetimine gelirsek konunun sahibi olarak bunu yasalaştırmak için çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yalta. Hemen hızla Kaptan Yılmaz'a dönüyorum Sayın Yılmaz. Bu tarafta mikrofonu ilk olarak size vereceğim. Yine aynı soruyu sorarak genç ve bağlı çalışan avukatlar için siz ne önereceksiniz? Şimdi meseleyi sadece genç avukatların ekonomik sorunu üzerinden tartışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir tane hatırlatmam var, sözünüzü kestim. 10 saniyem hemen size iade edilecektir. Biraz yüksek sesle ve sizin yaptığınız gibi mikrofonu yakın tutarak konuşmanızı rica ediyor reji. Buyurunuz lütfen. Meseleyi ekonomik temelde ele almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Genç meslektaşlarımızın sorunlarının pek çoğu aynı zamanda, yani orta yaş mı dersiniz, yetişkin mi dersiniz bilmiyorum ama diğer meslektaşların da sorunlarıyla hemen hemen aynıdır. Belki bağlı çalışan avukat tabirinden hareketle, bu tabiri beğenmesek de böyle tanımlanıyor. Sorunu temele indirgediğimizde ekonomik değil, bağlı olma üzerinde tartışmak lazım. Meslektaşlarımızın epey bir kısmının hakim savcılığa yönelmesinin sebeplerinin ekonomik olduğu düşünülürse, mesleğin 15-20. yılında hakim savcılık tercih ediliyorsa, yaşlı, orta yaşlı nasıl tanımlıyorsak bu meslektaşların da ekonomik sorunları var demektir. Pek çok meslektaşımız büro birleştirme, büro kapatma aşamasına gelmiştir. Genç meslektaşlar baronun neredeyse 3'te 2'sini oluşturuyor. Aslında baro dediğimizde genç arkadaşlardan bahsediyoruz. Başkanın yönetimi seçecek olan çoğunlukta onlarda. Bizim meselenin temelini bağlı çalışma ya da SGK'lı çalışmadan iddialı bir projedir ama ortak avukata dönüştürmeden sorunu çözemeyeceğimizi düşünüyoruz. Ortak avukat projesi pay oranları, alt ve üst limitleri belirlenmek şartıyla her meslektaşın emeğine uygun yaptığı işle orantılı bir ücret almasını sağlayacaktır. Bunun meslekte belli bir kıdeme gelmiş emeğiyle bir portföy oluşturmuş meslektaşlar için haksızlık olduğu düşünülebilir. Ama pay oranlarını belirledikten sonra bunun da adil bir dağıtımla her meslektaşın sistemin içerisinde kendisini bağımsız bir avukat olarak hissedeceği yapıya geçmiş oluruz. Buna geçmediğiniz müddetçe avukatların, genç avukatların ekonomik sorununu, sigorta sorununu, maaş sorununu konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Avukatın sorununu konuşmanın üçüncül mesele olması gerektiğini de vurgulamak isterim. Avukat, baro, yargı sorununu birlikte konuşmak lazım. Ekonomik sorunu olmayan, maaşları iyi ödenen, gelir düzeyi iyi meslektaşlardan oluşan bir baro düşünün. Eğer hukuk sisteminiz, eleştirileri ilerleyen turlarda söyleriz, siyasallaşmış ya da siyasal müdahaleye açık bir yargıda ekonomik durumu, sosyal imkanları ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir avukatlıktan beklenen hizmeti ya da avukatın vermesi gereken hizmeti veremeyeceğini düşünüyorum. Avukatı avukat olmaktan çıkaracak bir sistemdir bu. Hukuk sistemini konuşmak lazım. Sonra ekonomik sorunları gündeme getirmek lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Sayın Talat Hocam, Talat Can Polat sizinle devam edelim efendim. Birçok açıdan ele almış olduk. Oradan devam edersiniz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önce İstanbul Barosu Başkanlığı gibi bu onurlu göreve talip olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Ben her başlıkta çok yeni söyler söyleyeceğim. Ben aynı zamanda iş hukuku profesörüyüm. Bağımlı çalışmanın ne olduğunu çok iyi bilirim.
Dünyada bir tek meslek vardır ki bağımlı çalışma olamaz. Bu da avukatlık mesleğidir. Avukatlık kanunu açtığınız takdirde avukatı daha başlangıçta tanımlarken der ki yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eder. Buradaki bağımsızlık yıllarca sadece iktidara ya da idari bağımsızlık olarak anlaşıldı. Halbuki bu aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı temsil eder. Kanunda açıkça bu yazıyor. Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir avukatın, henüz daha kirasını ödeyemeyen bir avukat ev sahibine karşı bağımlıdır. Yanında çalıştığı ay başında maaşını alamayıp kredisini ödeyemeyen yanında çalıştığı kişiye karşı bağımsız hareket edemez. Bu nedenle bu konu doğrudan doğruya avukatlık mesleğinin saygınlığıyla alakalıdır ve bir bakış açısıyla ilgilidir. Bu nedenle avukatlık mesleğinin saygınlığı daha genç meslektaşlarımın henüz adliyeye girişinden başlayarak aynı duruşma saatinde birden fazla duruşma salonunun kapısının önünde dikilmesi, geç geldiği takdirde duruşmalarının düşürülmesinden tutun, diğer tüm konularla çok yakından alakalıdır. İşte biz bu nedenle en önemli söylemlerimizden, yeni söylemlerimizden bir tanesi şudur. Mevcut yönetim ya da yönetimin türevi olan arkadaşlarımız bir meslek körlüğü içerisinde bakıyorlar. Neden? Gençlerin birikmiş sorunlarını çözebilmeniz için bunu mutlaka baroda temsilini sağlamanız gerekiyor. Biz genç meslektaşım baro seçimlerinin iptali için dava açma hakkına sahip ama baro yönetim kuruluna seçilebilmek için en az 5 yıllık kıdem gerekiyor. Milletvekili olabiliyor, her türlü şey olabiliyor ama avukat kendi barosunda, mesleğinde temsil edilmiyor. Temsilin olmadığı bir yerlerde siz sorunu nasıl çözersiniz? Sorun çözüm makamı barodur. Bu nedenle 5 yıllık kıdemin ve Türkiye Barolar Birliği'ndeki 10 yıllık kıdemin mutlaka kaldırılması gerekir. Kaldırılmadan önce de ben meslektaşlarıma şunu vaat ediyorum. Temsilcileriniz benim yönetim kuruluma gözlemci olarak alacağım. Bunun önünde hiçbir yasal engel yok. Söylediklerimizin neyi ne kadar yapabiliyoruzu mutlaka şeffaf barodan bahsediyorsak Google'dan indirme ifadelerle, sloganlarla değil, somut uygulanabilir bir şekilde bunları ifade ediyoruz. Meslektaşlarımın sorunları katlanarak büyüyor. Siz bu gölü temiz tutabilmek için göle akan nehirleri temiz tutmanız gerekiyor. Genç meslektaşlarımız bizim geleceğimizdir ve mutluların eğitimden, stajından ve diğer tüm sorunlarından ve ekonomik bağımsızlıklarını da mutlaka sağlamaları gerekir ki kendileri mesleklerini tam bağımsız bir savunmayı ifade edebilsinler. En son şimdi bedelli askerlik çıktı. Adalet Bakanlığı hakim savcılar için yaz tatilinde kullanmaların hazırlığını yaparken avukatlar yine yok varsayılıyor. Genç meslektaşlar da bu hizmetlerini mutlaka adli tatilde yapılması gerekir. Avukatın kurucu unsur olduğunu hiçbir şekilde unutmamamız gerekir. Sayın Can Polat çok teşekkür ediyorum efendim. Hemen yeni nesil baro sloganıyla yarışa katılan Gökhan Ahi'ye dönüyorum. Beyefendi Google'dan indirme sloganlarla diye size demedi herhalde değil mi? Zannetmiyorum. Bana demiş olmalı. Hem diyor ki kadın polemiğe girmeyin hem de böyle şeyi ateşliyor falan. Çok tehlikeli, çok tehlikeliyim, çok tehlikeliyim. Şimdi ben bu öksürükleri duyuyorum. Bu klimayı biraz düşürmemizi rica ediyorum. İnsanları daha fazla hasta etmeyelim Ömer'cim. Evet, belki arada bir de su servisi yapabiliriz. Buyurunuz efendim, gençler ve bağlı çalışan avukatlarla ilgili Sayın Ahi. Ben öncelikle genç avukatlara bir direkt seslenmek istiyorum. Çünkü İstanbul Barosu'nda genç avukatların sayısı 27 bin. Yani 10 yıldan aşağı kıdemi olan avukatlar tam 27 bin. Öyle bir sayı ki sadece bu seçimin kaderini değil, İstanbul Barosu başkanlık seçiminin kaderini değil, aynı zamanda mesleğin de kaderini değiştirecek kadar çok sayıda meslektaşımız var. O yüzden onların en büyük sorunları olan ekonomik bağımsızlık sorununu en başta çözmemiz gerekecek. İşin bağlı çalışan kısmına sonra gireceğim ama özellikle genç avukatların mesleğin daha başında stajyerken kolu kanadı kırılıyor. Çünkü ücret almadan, herhangi bir sosyal güvencesi olmadan çalışıyor. İlk hedef onların bir ücret alarak çalışabilmeleri ve aynı zamanda sosyal güvenceye hakkına sahip olabilmeleri. Çünkü bir iş kazası geçirdiğinde dahi sahipsiz kalabilme olasılığı var ve bu gerçekten kötü bir durum. Bunun dışında CMK, adli yardım gibi bir takım servislerin özellikle genç meslektaşlara pozitif ayrımcılık yaparak onlara tahsis edilmesi sağlanacak ve CMK, adli yardım gibi servislerden elde etmiş oldukları gelirleri doğrudan bankadan tahsil edip daha sonra bankanın devletten alabileceği şekilde bir anlaşma yapılacak. Böylelikle genç meslektaşlarımızın alacağı paraları enflasyona karşı bir şekilde korumuş olacağız. Bu arada 2 milyon TL'ye yakın baro pulu geliri var baronun
Ve bu baro pulu gelirlerinin büyük bir kısmını genç avukat fonuna ayıracağız. Genç avukat fonunda ofis açacaklara bir takım yardımlar olacak. Aynı zamanda da genç avukatlara paylaşımlı ve istedikleri gibi çalışabilecekleri bir takım çalışma istasyonları kurulacak. Böylelikle bir ağ içerisinde seminer salonu olan, konferans salonu olan, müvekkillerini ağırlayabilecekleri, toplantı yapabilecekleri, ortak sekreteryası olan ve her türlü imkandan yararlanabildikleri çeşitli adliyelere yakın merkezler açılacak ve bu merkezlerde çalışmaları sağlanacak. Tabii ki baronun göndermiş olduğu bir takım avukatların görev yaptığı bir takım kurullar var. Hakem kurulları olsun, reklam kurulu olsun. Bunlara öncelikle genç meslektaşlar gönderilecek ve genç meslektaşların burada hem tecrübe kazanması hem de aynı zamanda buradan bir gelir elde etmesi sağlanacak. Ve uluslararası tüm networklerde öncelik ve pozitif ayrımcılık genç meslektaşlara tanınacak. Bu arada pro bono çalışma özendirilecek çünkü yurt dışında çok yaygın bir şeydir bu. Özellikle sivil toplum örgütlerinin hem bir hukuk desteği almasını sağlayan hem de genç avukatların bu konuda desteğinin bir arada birleştiği bir hizmet olacak. Tabii bağlı çalışan avukatların mutlaka patron avukatlarla, işveren avukatlarla uzlaşmazlıkları Avukatlık Kanunu 95 maddesi gereğince baro tarafından öncelikle çözülecek ve tabii ki genç meslektaşlarımız baroda mutlaka yönetimde yer alacak ve baronun stratejik eylem planlarında 2 yıllık ve 4 yıllık planlarında mutlaka fikirleriyle yer alacaklardır. Teşekkürler. Zamanımız vardı ama bitirdiniz zaten. Sizin için yeterliydi. Peki sesi de duymuş olduk. Onu ben ödünç alayım hemen burada çünkü Sayın Hasan Kılıç'a vereyim. Orası uzak kaldı size. Gene aynı soru için devam edeceğim Sayın Kılıç. Bu arada canlı yayınımızın Hukuk Akademisi'nin tüm sosyal medya hesapları üzerinden, Facebook, YouTube ve Twitter'dan, ayrıca Sözcü Web TV üzerinden de yine Hukuk Akademisi'ne bağlanarak devam ettiğini de bir kez daha hatırlatalım. Bu canlı yayın için hem Hukuk Akademisi'nde hem de Sözcü Web TV'de bize destek olan tüm teknik arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurunuz Sayın Kılıç efendim. Genç ve bağlı avukatlarla ilgili. Şimdi tabii öncelikle genç avukatlar açısından belirtmek isterim. Genç avukatlar tabii bizim geleceğimiz. Ben açıkçası uzun yıllardır onlarla birlikte omuz omuza mücadele veriyorum. Koridorlarda, emniyette, başka alanlarda yaklaşık 10.000'den fazla meslektaşımızın eğitim süreçlerinde bulundum ve onların yaşadığı sorunlara iyi şekilde hakimiz diye düşünebiliyorum. Özellikle onların birçok alanda ciddi anlamda yaşadıkları sorunlar var ve bunları sadece ekonomik olarak değerlendirmemek lazım. Ama ekonomi açısından ciddi çalışma yapmamız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda genç avukatlar açısından bizim çok önemsediğimiz ve çok önemli bir şekilde proje alanı geliştirdiğimiz bir çalışma söz konusu. Onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Onlar meslektaşlarımız bizi bilir. Her zaman onların yanında olacağız. Buradan bunun sözünü veriyorum. Özellikle meslek itibarının geliştirilmesi oldukça önemli. Çünkü onların görev yaptığı alan genelde koridorlar, duruşma salonları, icralar, adliyenin tam göbeği ve yalnızlaştırılmaması gerekiyor. Buna çok önem vereceğiz. Artı büro açmalarında mutlaka yanlarında olacağız. Bu konuda çok önemli projeler hazırladık ve onların büro edilmesindeki yaşadığı sıkıntılarda mutlaka katkı sunacağız. Bizzat biz gidip görüşeceğiz ve bütün koşulları sağlayacağız. Ortak çalışma alanları yönünden önemli projelerimiz var. Onları da mutlaka geliştireceğiz. Onları da sunacağız. Biz ona ilişkin projemizi sunduk ve meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuş durumda. Özellikle katılımcılıkla ilgili çok büyük sorunlar var. Bunu sadece ekonomik açıdan düşünmemek lazım. Onların katılımcılığını sağlamak lazım. Burada bölge ağlarını oluşturuyoruz. Temsilcilik görevlerini oluşturacağız. Baro Meclisi genç avukatların meclisi olacak. Mutlaka etkin görev alacaklar ve kıdem yönünden de bir değerlendirme yapılarak kendi geleceklerine sahip çıkmaları, her kademede görev almalarını mutlaka sağlayacağız. Aidat kolaylığı mutlaka getireceğiz. Projelerimiz arasında var. Bunu mutlaka sağlayacağız. Yine onların özellikle görev yaptığı alanlardan bir tanesi CMK. Orada da çok ciddi çalışma yapacağız ve çözüm kurulunu oluşturuyoruz. Bağlı çalışan avukatlarla ilgili bizim çok iyi bildiğimiz bir alan. Biz bizzat bu alanda çalıştık. Yönetim kurulunda karar almıştık
ve daha sonrasında yönetmeliğin oluşmasında, önce yönergenin daha sonra yönetmeliğin oluşmasında çok ciddi katkılarımız oldu. İlk çalışmalarının bu yönergenin ve diğer sistemin oluşmasında bizzat ben görevde bulundum. Bu alanı çok iyi biliyoruz. Başar Üstadımız da yine diğer üstadlarla birlikte biz bu alanı çok iyi biliyoruz. Asgari ücretten çalışma koşullarına, fazla mesaiden aidatlarının ödenmesine kadar bu alanı mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Bu alanda çözüm kurulumuzu oluşturduk ve çözüm kurulu bu sorunu çözecektir. Tüm meslektaşlarımızdan şunu talep ediyorum. Bağlı çalışan avukatların sorunlarını çözmezsek bu mesleği çok geriye götürürüz. Dolayısıyla bu alanı sağlıklı bir şekilde değerlendirecek ve çözecek çalışmaları mutlaka onların bilgisine sunacağız. En kısa sürede hızlı bir şekilde. Teşekkür ediyorum Hasan Kılıç. Yanlış anlaşılma olmasın, beyleri de çok seviyoruz. Türkiye'nin kadın erkek yan yana omuzlar üzerinde yükseleceğine kalpten inanıyoruz. Ama nihayet bir kadın sesi. Eren Keskin. Aynı soruyla ilgili yanıtınızı lütfederseniz buyurunuz efendim. Öncelikle bütün adaylara başarı diliyorum. Hukukçu olmak gerçekten çok güzel. Hele ki bu işe severek başladıysanız insanı çok doyuran bir meslek. Bu nedenle çok şanslıyız diye düşünüyorum hepimiz. Ben aslında belki de genç avukatların konuşması gerekiyor burada. Vaatlerde bulunmak çok kolay da yapabilir miyiz acaba? Onu tartışmak gerekiyor. Erkek egemen, feodal ve militer değer yargılarıyla donatılmış bir toplumda yaşıyoruz. Ve hiyerarşiyi çok seviyoruz. Maalesef genç avukatların en çok şikayet ettiği şey hiyerarşi. Biz kendimizi çok beğensek de, biz hukukçuyuz, demokratız dediysek de kendi bürolarımızda maalesef avukat arkadaşlarımıza çok hiyerarşik bir alan oluşturuyoruz. Bundan çok şikayetçiler bir kere. O nedenle ben eğer her alanda demokratikleşme istiyorsak, baroda da demokratikleşme, her alanda demokratikleşme istiyorsak kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Devleti eleştiriyoruz, evet. Çok eleştirdiğimiz konu var ama kendi örgütlerimizde ne kadar demokratız bunu tartışmak gerekiyor. O nedenle ben son günlerde bu soruları gördükten sonra genç arkadaşlarla konuştum ve gerçekten en çok şikayet ettikleri şeyin hiyerarşi olduklarını gördüm. Bunun dışında bir özellikle icra takibi yapan, çoğunlukla icra takibi yapan bürolarda bir takip memuru gibi koşturulduklarını, kendilerine çok bir şey öğretilmediğini, sadece iş talep edildiğini söylüyorlar. En çok şikayet ettikleri konulardan biri. Bunun dışında genç avukatların birçoğu siyasi aidiyetleri olan arkadaşlar. Hiçbir ayrım gözetmeden söylüyorum bunu. Herhangi bir hak ihlaline uğradıklarında barolardan yeterli ilgiyi görmek istiyorlar. Ben hukukçuların, çünkü hukukla siyaset, hukukla demokrasi çok iç içe şeyler. Bu nedenle genç hukukçuların siyasi aidiyetleri olmasını çok doğal ve çok haklı görüyorum. Ama herhangi bir hak ihlaline uğradıklarında, gözaltına alındıklarında, cezaevine girdiklerinde yeterince baroların ilgilenmediği gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Biz bunları çok önemsiyoruz. Bu nedenle de esas olarak ihlal hangi alandaysa, bunun tamamen sistemle bağlantısını çok iyi biliyoruz. Sistemi tartışmadan, her alanda demokratikleşmeyi tartışmadan genç avukatların sorunlarına da eğilmenin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize dayatılan resmi ideolojisini, resmi tarihini tartışmaya açarak her türlü siyasi görüşten, her türlü anlayıştan, her türlü kimlikten, cinsel, dinsel, milli, her türlü kimlikten olan genç avukat arkadaşlarımıza özgürce yaklaşmayı temel bir sorun olarak önümüze koyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Eren Keskin. Hakikaten yani birazcık kadınsal bir torpil yapayım. Bir değer sistemi konuşmuş olduk aslında, değil mi Eren Hanım'ın sesinden? Ayrıca teşekkür ediyorum.
Vallahi da billahi da kurada böyle çıktı. Yoksa son sözü başkana verecek değildik. Ama yani hakikaten Mehmet Durakoğlu, yani herkes şahit burada, kurada böyle çıktı. Dolayısıyla birinci turun son sözü sizin. Buyurunuz Sayın Durakoğlu. Teşekkür ederim. Sayın Başkan demiyorum farkındaysanız. Evet. Sayın Durakoğlu diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten de genç avukat dediğiniz zaman başka bir tanımlama, bağlı avukat dediğiniz zaman başka bir tanımlama yapabilirsiniz. Hatta bazen bunlar çakışabilir de. Dolayısıyla sorduğunuz soru aslında baktığınızda son derece geniş bir soru. Yani genç avukat sorunuyla bağlı çalışan avukatlar sorunu bazen farklılaşabilir, bazen çakışabilir. Ama onları birleştiren bir tek unsur var. Ben hep öyle baktım, öyle bakmaya devam ediyorum. Genç avukat baronun dinamiğidir. Önce o dinamiği sağlamaya çalışacak yöntemler bulabilmek ve sistemi ona göre kurgulamak lazımdır diye düşünüyorum. Biz bu anlamda bu yıl içerisinde bir genç avukatlar platformu kurduk. Açtık, 800 meslektaşımız da müracaat etti. 800 genç meslektaşımız müracaat etti. Önümüzdeki dönem içerisinde özellikle bu sorunları onlarla birlikte çözmek gibi, sorunların çözümünü onlarda aramak gibi bir derdimiz var. Çok kısa ve çok çabuk söylemek istiyorum. Katılım mekanizmalarının içerisinde olmalarını istiyoruz. Özellikle de karar mekanizmalarında bulunmalarını istiyoruz. Bunun için bir platforma ihtiyaç vardı. Bu platformu kurduk. Bunu bir anlamda daha ileri götürebiliriz. Bağlı çalışan avukatlar için biraz evvel Başar Bey'in söylediği, Hasan Bey'in söylediği yönetmeliği çıkarmıştık. Ama bahsedildiği gibi bu yönetmelik bir süre sonra bir avukatın açtığı dava nedeniyle iptal edildi. Ama geldiğimiz noktada benim de İstanbul adına içinde bulunduğum Türkiye Barolar Birliği'nde hazırlanan bir taslakla yasaya konuldu. Bunun köktenci çözümü budur aslında. Yasaya konulması suretiyle çıkarıldığında bu anlamdaki ekonomik sorunların belki de bir ölçüde aşılabilmesini sağlayabilirsiniz. Ama genç avukatlarla ilgili olarak ortaya çıkan temel sorun kendi içerisinde değişen avukatlık modeliyle ilgili bir dünya yaratıyor. Bu modele uygun bazı şeyler yapmamız gerekiyor. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra böyle bir avukatlık modeli olmayacak. O yüzden de İstanbul Barosu bu yeni modele kendini uydurabilecek bazı yapılanmaların içerisine girmesi gerekiyor. Biz bu anlamda gençlere yönelik olarak sürekli eğitim merkezi açıp özellikle İngilizce, sertifika eğitimi, yüksek lisans konularında, UYAP okulu konusunda, meslek becerisi konusunda bazı alanlar açmayı düşünüyoruz. Baro olarak kendimize bu sorunu bir anlamda ciddi çözüm mekanizması haline getirmeye çalışıyoruz. Bir sosyal baro olmak amacıyla genç meslektaşlarımızın avukatlık görevleri dışında neler yapabileceğini tahayyül ederek o sorunun üzerinden gidip sosyal bir baro olmayı düşünüyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama sorunun köktenci çözümü açısından belirlenmesi gereken bir olay var. Bu ülkede gerçekten de siyasal iktidarın bilinçli bir tercihiyle birlikte sorumsuzca, pervasızca hukuk fakülteleri açılıyor. Bu hukuk fakültelerinin açılması nedeniyle ortaya çıkan çok ciddi bir sorun var. O sorunun adı da bir anlamda sadece avukatlıkta değil, hakimlikte de, savcılıkta da ortaya çıkan bir kalite sorunu. Bu kalite sorununun aşılabilmesi bakımından çok ciddi çabalar gösterilmesi gerekiyor. Bu anlamda baroların da kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekiyor. Bizim önümüzdeki bakış açıları geliştireceğimiz projelerde bu anlamdaki bir bakış açısının projesi olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Durakoğlu. Böylece efendim sağ salim birinci turun ve ilk sorunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm adaylara kurallara riayet ettikleri ve benim onların işini kolaylaştırmaktansa onların benim işimi kolaylaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok zarifler. Birinci turda bu sorunun şimdi yansımalarını izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden alacağız. 3 soru alacağım efendim bu turda. Şöyle bir usul yapabiliriz. Soruları soracak olan değerli isimler kişiye özel sorabilirler veya tıpkı turda yaptığımız gibi herkesten yanıt alabiliriz. Onu lütfen belirtirlerse soruları soracak olan kişiler o şekilde ilerleyelim. Öncelikle bende 3 isim var. Buradan ilerliyoruz. Efendim yeni nesil moderasyon. Avukat Mehmet Gün'le başlamak isterim efendim. İlk soruyu sizden alabilir miyim? Genç ve bağlı çalışan avukatlar başlığı altında. Merhabalar değerli meslektaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim en iyiniz kazanacaktır ve çok başarılı çalışmalar yapacaksınızdır. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Stajyerlerimize ve genç avukatlara meslekte tecrübe kazanırken gelir de elde edebilecekleri bir ortamı bireysel avukatlık bürolarıyla sağlayamadık. 12 stajyer avukat kadrom var büromda. Her sene 3000'den fazla başvuru alıyorum. Meslekte kurumlaşmayı sağlamak, avukatların yargılamalardaki görev ve sorumluluklarını artırmak, bunun için usul kanunlarını, örneğin
Daha İyi Yargı Derneği'nin tam ve doğru ifşa önerisi doğrultusunda geliştirmek konusunda, davaları tek duruşmada avukatların bitirebilmesi konusunda neler yapacaksınız ve bunlarla genç avukatlara, çalışan avukatlara neler sağlayacaksınız merak ediyorum. Stajyerlere ücret verilmesi yasak ama herkes stajyerlere ücret veriyor. Onlara asgari ücretten az olmayan bir ücreti resmen vermek için neler yapacaksınız? Çalışan avukatların yönetmelikte ifade ettikleri ve hepsinin de haklı olduğu, özellikle mali hakları gerçekleştirmek için neler yapacaksınız onu merak ediyorum. Soru doğal olarak hepinize teşekkür ederim. Peki o zaman şöyle bir usul öneriyorum. 3 sorunun 3'ünü de alalım. Böylece tüm adaylarımız 3 soruyu da not etsinler ve bir turla dönerek her soruya da yanıt vermiş olsunlar. Birer 1,5'ar dakika şeklinde toparlarlar. Sayın İdil Elveriş'in bir sorusu var efendim. Siz de sorunuzu lütfen iletirseniz sayın adaylarımız da notlarını alıyorlar. Aynı anda 3'er soruyu yanıtlamış olacaklar. Buyurunuz, çalışıyor efendim. Buyurun. Tamam. Baroların üyelerinin yarısı, en azından İstanbul Barosu için oraya çok yaklaşmış durumda. Kadınken kadın sorunları adayların gündeminde olmayabiliyor. Kadınların ortak yapılmama gibi bir sorunları oluyor avukat ortaklıklarında. Aynı zamanda genç kadın avukatların ve özellikle stajyerlerin cinsel taciz sorunları var. Bunları duyuyorum. Dolayısıyla özellikle bağlı çalışanlar açısından buna dair neler söyleyebilir adaylar? Çok teşekkürler. Müthiş bir soru. Biraz da sarsıcı bir soru tabii. Türkiye'nin gerçekleriyle her seferinde yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Her sektörde ve her alanda. Efendim Ömer Bey'in bir sorusu var Hukuk Akademisi'nden. Buyurunuz lütfen. Sizden rica edelim. Mikrofon geliyor ve geldi. Mert Yaşar'ın bir sorusu var. Buyurun. Ya ben avukat Mert Yaşar tüm adaylara başarılar diliyorum. İdil Hocam benim sorumu sordu. Ben çünkü cinsel tacizi soracaktım. Çünkü artık Yargıtay kararlarına kadar giden çok ciddi bir sorun var bürolarda. Özellikle kadınlara karşı. Yani sadece psikolojik değil bu mobbing. Bir yandan da çok ciddi cinsel taciz var. Ve bu konuda mağdurların korunması, birazcık açayım belki. Mağdurların korunması, tacizcilerin ve büroların takibi konusunda projeleriniz nedir? Mert Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim için de sarsıcı bir soru oldu. Cem Bey sizinle başlayacağız efendim. Her turda yaptığımız gibi mikrofon nerelerde geldi buyurunuz efendim. Böylece hem Sayın Gün'ün hem Sayın Elveriş'in hem de Sayın Yaşar'ın sorusuna aynı anda yanıt vermiş olacağız. 1,5 dakikaya ayarlayalım yanıt sürelerini. 1,5 bir şey olmaz. 30 saniyeden bir şey olmaz. Buyurunuz efendim. Bu soru tabii sadece kadınlar değil, tüm Türkiye'nin sorusu. Maalesef. Hem kadınlar hem erkekler bu konuda kendini sorumlu hissetmeli. Yani yönetici olanlardan bahsediyorum tabii ki. Bunda baroların etkisi olabileceğini düşünüyorum. Baro başkanının görevlerinden bir tanesi büroları denetlemek, büroları ziyaret etmektir. Çok kalabalık olduğu için ziyaret edilemiyor. Bizim önerilerimiz arasında o da var. Baro Yönetim Kurulu ve diğer örgüt kural yönetim kadrolarının genişletilmesi. İstanbul için bilhassa buna ihtiyaç var. Onlara beraber çözüm bulunması lazım. Yani kabul edilmez bir şey tabii bir taciz olayı. Yani tabii burada çözüm olarak bir şey öneremiyorsunuz hemen. Ama öyle bir durumla karşılaşılabileceğini toplumdaki bütün Twitter'da, Facebook'ta gördüğünüz bir olay. Mehmet Gün'ün sorusuna gelecek olursak. Evet, stajyerlerin ücret konusu çok önemli bir şey. Kanunda yazıyor, ücret alınamaz diyor. Yani bu soruyu cevaplayayım. Benim o konudaki teklifim hakimler ve savcıların beraber değerlendirmesi. Avukatlık stajı yapılırken hakim ve savcılar ücret alabiliyorlar. Belli bir stajda kendi eğitim alabiliyorlar. Avukatlıkta da staj ikiye ayrılıyor. Adliyelerde yapılan staj ve avukat yanında yapılan staj. Avukat yanında yapılan staja ücret verilmesi gündeme gelebilir. Kanunla düzenlenebilecek bir şeydir, yapılması gerekir. Ama eğer adliye stajında savcılarla, hakimlerle beraber değerlendirirseniz aynı şekilde SSK'sını başlatıp sosyal hayata girişinin kuvvetli sigortası yapılmış şekilde başlanması lazım. Bu dönemde tabii avukatlık bir aristokrat mesleği olduğu için avukatın ücrete hak kazanmak için avukat olmasını beklemek gerektiği düşünülüyordu. Ama şu andaki sosyal statümüz buna müsait değil. Yeni gelen stajyer arkadaşların ücret alması için
kanun çalışmasından başka bir çözüm göremiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Mikrofonu Sayın Yaltı'ya aktarmanızı rica edeceğim. Daha yakın ve yüksek tonda herkesi duymak için. Evet, buyurunuz efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar, Mehmet Bey'in sorusundan başlayarak devam etmek istiyorum. Şu yönetmeliği genç meslektaşlarımızın önüne alıp okumasını istiyorum. Bakın, çoğu arkadaşlarımızın bu yönetmelikten haberi bile yok. Burada dile getirilen, birinci turda dile getirilen sorunların çoğunun çözümü burada var. Yönetmelik iptal edildi, ne olacak? Oraya geleyim. Bunun doğrusu tabii ki yasaya geçirilmesidir. Onun için gereken çaba gösterilecektir. Tereddütsüz. Ama iptal edildi diye arkasını bırakacak değiliz. Bakın, bizim meslek kurallarımız var. Bu yazılı olan, burada yönetmelikte yazılı olan kuralların tamamı yasaldır. Hiç kimse buna itiraz edemez. Sadece nereden iptal gerekçesi bulundu? Efendim işte yasada buna dayanak yokmuş diye. Ama içerisinde yazılı olan kurallar daha da geliştirilerek uygulanabilir. Yeter ki baro kendi iradesini kullansın, meslek kuralı haline getirirsin. Bu meslek etiği konusu son derece önemlidir. Cinsel taciz oradan kaynaklanıyor. Bu bizim kültür sorunumuzdur. Evet. Toplumdaki hukuk kültürünü geliştiremezsek her konuda geriye doğru gideriz, gitmekteyiz nitekim. Bu bir sosyal yaradır, toplumsal bir yaradır. Onun için avukatlar da şöyle olur, böyle olur, bileşik kaplar usulüdür. Her yerde aynıdır. Avukatlar da sonuç olarak toplumun bir kesitidir. Orada da bu tür olaylar yaşanıyor ama elimizdeki tek silah etiktir. Etik kurallarını işletmektir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Hızlıca Kaptan Yılmaz'a döneceğim efendim. Mikrofonu alarak yakın ve yüksek tonda konuşarak. Buyurunuz lütfen. Stajyer avukatların maaş sorunları ortak sınav sistemiyle aşılabileceğini düşünüyoruz. Yani esasen yasal düzenlemelerle ancak halledilebilecek bir sorundur. Diğer türlüsü meslektaşların yanında çalıştıkları avukatların insafına bırakılmış şekilde bir sonuç doğuruyor. Ortak sınav dediğimiz hakim, savcı, avukatların birlikte aynı sınava tabi olmaları, sınavın sonucunda ortaya çıkacak puanla, yani sadece avukatlığın sınava tabi tutulduğu bir sistem değil, hakim savcılarla ortak sınav ve o sınav neticesinde aynı özlük haklarıyla mesleğe başlamalarıyla aşılabileceğini düşünüyoruz. Ama burada baronun yapabileceği yönetmelik çıkarmaktı. Bu yönetmelik çıktığında iptal edilmeden önce yönetmeliğin iptal edileceğini düşünmeden ofis uygulamalarına başladık esasen. Ama bireysel inisiyatiflerle sonuç almak mümkün değil. Bunu her meslektaşın, üstadların bir etik sorunu olarak düşünmesi lazım. Yazılanların doğruluğunu, mesleki etik açısından gerekli olduğunu düşünerek en azından yasal düzenleme yapılana kadar uygulamaya çalışmak lazım. Kadın meslektaşların sorunu ve taciz sorununu da yine diğer meslektaşların bahsettiği gibi bu bir toplumsal sorundur, eğitim sorunudur. Mesleki anlamda baronun denetim sıklaştırması yapabilir ama bunun da nedenli pratik ve uygulanabilir olduğu tartışma götürür. Mesleki eğitimin bile yetersizliğini konuşurken bir genel toplumsal sorunun yansıması, bir sıkıntısı olarak ortaya çıkan bu sorunları yine eğitimle aşılabileceği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Sayın Talat Can Polat, buyurunuz efendim. Hem stajyerler hem de tacizle ilgili. Teşekkür ediyorum. Ben yine farklı bir şey söyleyeceğim. Stajyerlerin ücret alma yasağı yoktur. Yasak varmış gibi yapılıyor. Çok net olarak size şunu söylüyorum. Stajyerlerin başka bir yerde ücretli çalışması yasaktır. Ama bir avukatın yanında işini yaparken, mesleğini öğrenirken ücret alma yasağı yoktur. Lütfen açın bakın, bunu değerlendirin. Bu nedenle ben diyorum ki stajyerlerin ücret alması için bir tarife yayınlayacağız. Ve bu tarifenin altında ücret ödenmesini meslek ilkelerine aykırılık kabul ederek gerekli işlemi yapacağız. Zaten az önce sorunun içeriğinde de var. Meslektaşlarımız veriyor. Peki o zaman insan sormaz mı? Niye daha avukatlığa adımını atmadan kanunu ihlal ediyorsunuz? Ve ihlal edecek bir yasa bu gençin önüne koyuyorsunuz. Yasak ama
Ben senin cebine 3 kuruş koyuyorum mantığını ben kabul etmiyorum ve almıyorum. Bugün 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanununda da bunun önü açılmıştır. Diğer stajyerlerin ücret almasının yasal dayanağı da orada vardır. Mobbing ve taciz neden son zamanda çoğunlukta burada olmaya başladı? Çünkü bağımlı çalışmayı bu kadar kötü hale getirirseniz çalışma koşulları ve aynı zamanda bunu sadece toplumsal bir sorun olarak değerlendiremezsiniz. Baronun görevi tüm toplumsal sorunlara da aynı zamanda çözüm üretmektir. Baro merkezinde bir mobbing merkezi kurabilirsiniz. 9. Hukuk Dairesi'nin ilk mobbing kararı bir avukata ilişkindir. Kurumlaşma çok önemlidir. Kamu kurumlarında neden stajyer sağı var? Neden illa bir avukatın yanına gönderilsin? Kamu kuruluşlarının kendi merkezlerinde, hukuk birimlerinde bu arkadaşlarımız çok daha rahat ve iyi bir şekilde staj yapabilir ve kurumsallaşmaya oradan başlanması gerekir. Diğer taraftan da avukatlık kanunu 2. maddesindeki yetkilerimizi biz tam olarak kullanırsak mesleğin saygınlığını da tek duruşmada kararı da alabiliriz. Benim sunduğum bir belgeyi kanuna rağmen mahkeme bir de ben müzekkere yazayım diyorsa biz sonuç alamayız ve meslek saygınlığı daha burada gidiyor. Peki. Kanun bana bu yetkiyi veriyorsa bunu mutlaka kullandırmam lazım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Can Polat. Mikrofon bu tarafta. Siz almışsınız bile. Evet Gökhan Bey buyurunuz lütfen. Stajyer avukatların ücret alma konusu, bu konuda Talat Hoca'ya katılıyorum. Stajyer avukatların ücret almasına herhangi bir engel yok. Bununla ilgili de mutlaka bir tarifenin yayınlanması gerekiyor. Ama bu tarife yayınlanırken de esas başka bir sorunu köklü olarak çözmemizde fayda var. Öncelikle İstanbul Barosu'nda stajyer sayısı neredeyse senede 3000'e yaklaştı. Ve 3000 stajyere İstanbul Barosu'nda yetecek kadar bir eğitim veya adliyelerde yer yok. Bu stajın ilk 6 ayı adliyelerde, sonraki 6 ay avukat yanında. En azından staja kabul aşamasında İstanbul Barosu ya 1000 ya 1500 gibi bir rakamla sınırlama yaparak, sınavla seçerek bir sıralama yapacak. Bu sınavdan başarılı olanlar sadece İstanbul Barosu'nda staj yapmaya hak kazanacaklar. Adliye stajlarını yine bu rakama göre yapacaklar. Ve avukat yanındaki stajlarını da yine aynı şekilde bu kontenjanla yapacaklar. Diğer stajyerler başka barolara gidip stajlarını tamamlayabilirler. Böylelikle İstanbul Barosu'ndaki staj daha kaliteli hale gelmiş olacağı gibi aynı zamanda da avukatlık bürolarında stajyere olan ihtiyaç fazlasıyla artmış olacak. Böylelikle sosyal hakları daha iyi tamamlanabilir hale gelecek. Cinsel taciz kısmı, bakın bir baromuz var. Baromuzun özelliği ne? Bir meslek örgütü özelliği var aynı zamanda ve aynı zamanda da bir uzlaşma kurumu, bir hukuk kurumu. Burada meslektaşlarımızı koruyacak yer barodur. Baronun disiplin soruşturmaları vardır. Artı cinsel tacize uğramış meslektaşlarımız varsa bunlar mutlaka adliyelerdeki davalarında baro tarafından arkalarında durarak desteklenmeli. Bir de özellikle cinsel tacize uğramış kadın meslektaşlarımız dosyalarıyla ilgili gizlilik kararı alınması için de mutlaka efor sarf edilmeli. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hasan Kılıç buyurunuz lütfen. Ben öncelikle Mehmet Bey'in sorusunu cevaplayacağım. Bağlı çalışan avukatlarla ilgili ilk turda cevapladık ama tekrar vurgulamak gerekirse aslında bu sorunun çözümü basit. Bu konuda çeşitli çalışmalar yaptık, daha önce belirttim. Bizzat ben içerisinde oldum ve bütün sistemi düzenleyen, yani bağlı çalışan avukatların aslında bütün sorunlarını düzenleyen tek bir tip sözleşme, fazla mesai, ücretler, izin, aidat ödenmesi gibi bütün bu sorunları çözecek bir süreç oluşturuldu ve maalesef bununla ilgili işte davalar açıldı. Ama bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burada hatta söz veriyorum. Bu konunun mutlaka ve mutlaka takipçisi olacağız ve çözeceğiz. Buradaki girişimimiz yarım kalmıştır. Mutlaka neticelendireceğiz ve bu sorunu çözeceğiz. Bu olmazsa olmaz. Bu mesleğimizin geleceğini yok eden, kanayan bir yara. Ve özellikle avukatların ortak olması yönünden bir değerlendirmeye geçmek lazım. Stajyerlerle ilgili özellikle değişikliklere mutlaka gitmek lazım. Sağlık sorunlarıyla ilgili de değerlendirmeler yapmak lazım. Mutlaka gerekli ücretleri almaları yönünde çalışmalar yapmak lazım. Biz özellikle sigortalarıyla ilgili, sağlık sigortalarıyla ilgili çalışma yapmıştık ve o oluştu. Ama bu konuda çok ciddi problemler var. Bu alanı hızlı bir şekilde değerlendirip ele almak lazım. Tacizle ilgili şunu düşünüyorum, bunu sadece toplumdan ayırmamak lazım. İstanbul Sözleşmesi yönünden
mutlaka bir değerlendirme yapacağız. Özellikle orada tecavüz kriz merkezleri gibi bir çalışma var ve hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Biz mutlaka cinsel saldırı kriz merkezini oluşturacağız. Biz belki çok vurgulamıyoruz ama ben daha yeni 2-3 hafta önce bir meslektaşımızın aynı bu şekilde bir davasına katıldım. Onları orada asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Bu konuda da dediğim gibi sadece avukatlar açısından değil, bütün toplum açısından bu sorunu çözecek çalışmalar yapacağız. Peki. Cinsel saldırı kriz merkezini de biz oluşturacağız. Oluşturulmuyor, biz oluşturup örnek olacağız ve devam ettireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Eren Keskin. Ben birinci soruya benzeri cevaplar vereceğim. O nedenle bunu geçiyorum. Ama Peki, diğeri diğerine... benim açımdan çok hayati bir mesele. Şunu hiç unutmayalım. Kadın avukatları da coğrafyamızın diğer kadınlarından ayırmak mümkün değil. Cinsel taciz, cinsel şiddet açıklanması en güç şiddet biçimi ya da işkence biçimi. Ve bu coğrafyada Türk Ceza Kanunu'nda 2005 yılına kadar kadına yönelik şiddeti düzenleyen bir bölüm başlığı dahi yoktu. Bu başlığın ismi genel ahlak ve aileye karşı cürümler idi. Yani kadın sadece ahlak ve ailenin bir unsuru kabul ediliyordu. Kadınların mücadelesiyle 2005 yılından itibaren kadına yönelik şiddet bir bölüm başlığı olarak yasaya girdi. Tecavüzün tanımı genişledi. Cinsel taciz bir suç tanımı bile değildi. Suç tanımı olarak yasalara girdi. Ama bugün çok önemli bir sorun var. Cinsel şiddeti belgelemek çok büyük bir sorun. Çünkü böyle bir yasal zorunluluk olmadığı halde savcılıklar ve mahkemeler cinsel işkencenin, cinsel tacizin ve tecavüzün belgelenmesinde adli tıp raporu istiyorlar. Adli tıp siyasi iradeye bağlı bir resmi bilirkişilik kurumu. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği bir kararda, Şükran Aydın davasıdır. Mardin'de askerler tarafından tecavüze uğrayan Şükran Aydın davasında bağımsız bir hekimden alınan raporun delil kabul edilmesi Türkiye'ye bir görev olarak yüklendiği halde bu yerine getirilmiyor. Avukatların cinsel taciz nedeniyle yaşadıkları sorunları bu genel sorundan ayrı tutamayız. Toplumsal cinsiyetçi ve erkek egemen bakış açısı yıkılmadıkça hiçbir şey yapılamaz. Bunda da önde gelen görev barolarındır. Biz eğer seçilirsek bu bakış açısına karşı mücadele edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keskin ve son olarak yine Sayın Durakoğlu'na mikrofonu uzatmanızı rica edeceğim. Yine aynı bağlamda yanıt vermek üzere. Yani şöyle yanıtlayabilirim. Stajyerlerle ilgili olarak getirilen yasa hükmü ben bunca yıldır hiçbir biçimde izah edemediğim özellik taşıyor. Yani hakim ve savcının stajında ona maaş veren devlet, avukat stajyeri için sana para vermediğim gibi sen dışarıdan da para alamazsın gibi bir mantık yürütüyor. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Yani yıllardır da neden böyle bir hüküm avukatlık yasasında vardır ben bunu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla bunun bir şekilde bir yasa hükmü olduğu için başka palyatif çözümler arayarak düzenlenmesinin mümkün olmadığı kanısındayım. Deneyimlerimizle bunu deneyimlemiş olduğumuz için bunu söyleyebiliyorum. Doğrudan doğruya yasadan bu mantığın çıkarılması lazım. Bu mantığın ortadan kaldırılması lazım. Bakın biraz evvel Talat Hoca'nın söylediği çıraklık ve meslek eğitimi yasası ile ilgili bir düzenlemenin içerisinde biz de olduk gerçekten. Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bunu kabul etti. Bir kısım stajyerlerimiz oradan para da almaya başladılar. Adalet Bakanlığı bir süre sonra karşı çıktı ve sistemi tamamen ortadan kaldırdı. Yani devlet erki bu konuda çıkardığı yasayla ilgili kendisi aynı metot içerisinde hareket etmiyor. Bir temel nokta bu. Bu tacizle ilgili olarak da özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan ortaya çıkabilecek bir şey değildir. Ama intikal etmeyenler olduğunu bilerek ifade ediyorum ki bizim elimizde son derece münferit sayılması gereken olgular dışında çok fazla disiplin soruşturması yok. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin avukatların sahip oldukları bilgiler nedeniyle, onların bilinçleri nedeniyle ben iddiayla söylüyorum ki herhalde en az
en az ya da münferit denebilecek kadar az bu meslekle karşılaşılmıştır. Ben bunun böyle sanki avukatlık içerisinde konuşulması gereken çok önemli bir sorunmuş gibi addetmiyorum. Kendi içinde çok önemli bir sorundur. Ancak mesleğimiz içerisinde bu sorunun böyle önemli bir boyutu olduğu kanısında değilim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Durakoğlu. Ben bir gazeteci gibi düşünüyorum. Birinci turun sonunda benim 5 manşetim var. Birincisi aslında cinsel tacizle ilgiliydi. Ben olsam birinci turun sonundaki manşeti şöyle atardım. Vay be, demek ki avukatlık mesleğinde ve hukuk ofislerinde yaygın bir cinsel taciz mi var diye atardım. Ama Sayın Durakoğlu yanıtıyla biraz manşetin şeklini değiştirmiş olabilir. Benim aklımda şu kelimeler kaldı. Meslek itibarı meselesi, genç ve bağlı avukatlarla ilgili, hukuk eğitiminin kalitesi, ekonomik sorunlar ve ekonomik bağımsızlığın kazanılması süreçleri, demokratik bir örgüt yapısı ve Eren Keskin'in söylediği Türkiye'nin her aşamasında belki karşımıza çıkan hiyerarşi konuları. Bu kelimelerle kafamda, bu sorularla ve bu anahtar kelimelerle birinci turu kapatıyorum. İkinci tur biraz daha zorlu olabilir. Zira sorumuz aslında oldukça zor bir soru. Sorumuz şu: mesleğe ilişkin temel sorunlar. Mesleğe ilişkin temel sorunları Türkiye'ye ilişkin temel sorunlardan bağımsız ele almanın pek mümkün olmadığını düşünerek yine kuraya uygun şekilde ilk sözü Sayın Cem Kaya Karatün'e veriyorum. Bu ağır ikinci turun başlangıcında bir de magazin haberi vereyim. 2 tane kravat kardeşliği tespit ettim. Birisi Talat Bey ile Hasan Bey arasında. Evet. Diğeri de Kaptan Bey ile Cem Bey arasında. Siz de pişti oldunuz. Evet efendim, buyurunuz lütfen. Mesleğe ilişkin temel sorunlar. Aslında yine 3 dakika kuralımız hayatiyette. Baştan 3 dakikada açıklayamayacağımı söylüyorum. Çünkü o kadar çok sorunumuz var ki. Avukatların sorunlarını 3 ana dalda toplamak istiyorum. 3 dakikaya birer dakikayla sığdırmaya çalışayım. Siz uyarın beni. Peki, bir tanesi, zaten duyacaksınız. Buyurun. Hukuk sistemi. Avukatın ihtiyacı olan hukuka uyulması. Çünkü avukat mutfağı olan adliyelerde, mahkemelerde ve iş yaptığı tapu dairesi gibi devlet kurumlarında mutfağı olarak görüp oralarda çalışmak istiyor. Avukatlık Kanunu 20. maddesine göre buralarda kendisine uygun ortam hazırlanması lazım. Var mı? Ceza yapan arkadaşlarımız emniyet müdürlüklerine gidiyorlar. Sigara içilme odası gibi küçük bir oda ayrılmış, oralarda uğraşıyorlar. Mahkemelere gidiyorlar, buralarda kendilerine itibar yeterince gösterilmiyor. Hele genç arkadaşlar çok zorlanıyorlar. Şimdi biz daha tecrübeli avukatların zorlandığımız yer var. Çağlayan Adliyesi'ne giden bir avukat eskiden savcıyla görüşmesi yasaklandı. Hele bu 15 Temmuz'dan sonra, bu yargılamalardan sonra o kadar fazlalaştı ki içeriye giremiyoruz. İçeri girememiz işimizi bırakın, katiplerin dahi yanına gitmemiz eleştiriliyor. Buraya ulaşılamaz diyorlar. Bunları nasıl tespit edeceğiz? Buralarda nasıl düzeleceğiz? Ayrıca Ömer Kavili ile gündeme çıkan mahkeme hakimlerinin hukuk tanımaz tavırları, hukuk uygulamaz savcılar var. Bunların hepsi adliyelerde oluyor. Adliyelerin yönetimini bir kere savcılardan alacağız. Bu temel kural. Savcılar gitsinler, savcılık yapsınlar. Hukuk kurallarını öğrenip hukuk kurallarına göre iddianame hazırlasınlar ama yöneticilik yapmasınlar. Hastanelerde de bir dönem yapılmıştı. İşletmecilere verildi. Bizim teklifimiz barolarında temsil edildiği, Adalet Bakanlığı'nda temsil edilebileceği, adli komisyonlar temsil edilebileceği, 4. bir olarak halk konseylerinin. Nasıl belediye seçimlerinde giriyoruz? Biz belediye seçiminde meclis azasını seçiyoruz, belediye başkanı seçiyoruz. Adalet teşkilatını yönetecek yerleri de bunu tespit edip ona göre davranmamız gerekir. Müsaade ederseniz bir başlık daha var. Evet. Şimdi adliyelerde kontrol ettik. Mahkemelerde kontrol ettik ama biz hukukun uygulanması için yasalara ihtiyacımız var. Yani yasaların, avukatların tespit edeceği kurallara uygun yapılması gerekir. Biz hukuksuz yaşayamayız. Hukukun da temel teminatı bağımsız, özgür avukatlardır. Özgür ve bağımsız avukat nasıl sesini haykırabilecek, nasıl konuşabilecek? Yasalarla korunması lazım. Bunu yapabilmek için de kapsayıcı, her kesimle konuşabilen barolar olması lazım. Yani hükümet bugün Cumhurbaşkanlığıdır. Cumhurbaşkanıyla görüşen, mecliste gidip irtibat halinde olan, Adalet Bakanı'yla gidip tartışıp görüşebilen
ve bütün gruplarla konuşan, bütün avukatlarla konuşan bir baroya ihtiyacımız var. Temel sorunlardan birisi de böyle baroların azınlıkta olmasıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu arada 3. ve 4. turda çözüm önerilerini konuşacağımızı ve bir serbest kürsü olacağını da hatırlatalım. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla sürenizi ona göre de değerlendirebilirsiniz. Sayın Yaltı, buyurunuz efendim. Mesleğe ilişkin temel sorunlar. Mesleğe ilişkin temel sorunları Türkiye'nin hukuk sorunundan, Türkiye'nin yargı sorunundan ayrı düşünemeyiz. Onun için biz diyoruz ki Türkiye'nin temel sorunu olan hukuk devletinden uzaklaşma, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını yitirerek siyasallaşması aslında mesleğin temel sorunları arasındadır. Çünkü Türkiye'nin hukuk devleti sorunu çözülmeden bizim biraz sonra da değineceğim meslek sorunlarını çözemezsiniz. Avukatların ve avukatlığın çok sorunu var. Avukatların işçileşmesinden tutun, avukatların hukukçu kimliğinden uzaklaşarak teknisyenleşmesine ve iş bulamamasına kadar olan ana sorunların yanında, işte burada da sayıldı, CMK sorunundan otopark sorununa, adliyeye girişten adliye içindeki ayrımcılığa, hukuk eğitiminden staj eğitimine kadar avukatı itibarsızlaştıran çok sayıda sorunlarımız var. Bunları sayarak tüketemeyiz. Ama bunların da kökeninde bir sorun var. O da avukatların örgütü olan baroların etkili, mücadeleci şekilde yönetilememesi sorunu. Çünkü siz eğer baroyu etkili, mücadeleci bir kimliğe, kişiliğe kavuşturursanız bu gündelik sorunların çoğunu çözersiniz. Birçok sorunumuz yasaya bağlıdır. O ayrı. Ama işte savcının şu anda amir gibi, adliyelerin amiri gibi davranmasının sorunu çözülür. Burada baro dik durursa, baro kimliğini, kişiliğini doğru dürüst ortaya koyarsa, savcı orada gelip bizim afişlerimizi aşağı indiremez. Bugün yaşadıklarımız için söylüyorum. Dolayısıyla birinci temel sorunumuz baroların iyi yönetilmesi, etkili yönetilmesi, mücadeleci bir anlayışın oraya yerleşmesidir. Bunun için de şu gerekiyor. Baroyu başkan mı yönetsin, yönetim kurulu mu yönetsin, avukatlar mı yönetsin? Baroyu avukatlar yönetsin diyoruz biz. Baroyu avukatlar yönetirse, ki bunun teknolojik imkanları ve yöntemleri mümkündür, fırsat olursa anlatacağım burada. Eğer baroyu avukatlar, yani sorunun sahipleri yönetirse o sorunu onlar çözer. Bu kadar basittir. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Hızla Kaptan Yılmaz'a dönüyorum efendim, aynı sorunun yanıtı için. Mesleğin nitelik ve sayı sorununu konuşmak lazım en başta. Hukuk sistemine yönelik genel sorun çok geniş bir alan olduğu için oraya bu kısa zamanda girmek mümkün değil. Sayı sorununu çözmeden nitelik sorununu çözmek de mümkün değil. Biraz önce Baro Başkanımız Durakoğlu'nun belirttiği hukuk fakültelerinin fazlalığı, sanıyorum bu yıl hukuk fakültelerine kazanan öğrenci sayısı 16.000. Bu miktarda bir öğrenci yetiştirecek nitelikli kadro var mı? Bu mezun olacak meslektaşlarımızı nitelikli şekilde eğitebileceğimiz bürolar var mı? Usta-çırak ilişkisi, çırak da demek istemiyorum ama tabirimi mazur görsün arkadaşlar. Biraz daha mekanik ofislerde stajyerlerin hayata başlaması, mesleğe başlaması ne kadar öğrenilebilir bir meslek haline getiriyor, onu tartışmak lazım. Mesleğin alan sorununu konuşmak lazım. En büyük sorunumuz avukatlığın icra edilebildiği alanlar her geçen gün daraltılıyor. Sayının fazlalığı, alanın darlığı birlikte düşünüldüğünde başka mesleklere yönelme ya da avukatlığı çok düşük ücretlerle yapma sonucunu otomatik doğuracaktır. Mevzuatta yer alan ancak uygulamaya geçirilemeyen, burada baronun eksikliği olarak da söylenebilir, uygulayıcılar olarak biz avukatların da yeterli şekilde mücadele etmememiz olarak tespit edilebilir. Örneğin UYAP üzerinden duruşma yapılması HMK'ya göre mümkündür tarafların rızası halinde, ama belki teknik altyapı yapılmasıyla hayata geçirilecek bu mesele
aradan geçen yaklaşık 4-5 yıllık süreç içerisinde hayata geçirilememiştir. Sadece bir duruşma günü alabilmek için meslektaşlar saatlerini yollarda, yine saatlerini duruşma bekleyerek geçirmektedir. Bilgiye erişim sorunu var meslektaşların. UYAP'ın avukata açık alanları ile zabıt katibine açık alanlarını kıyasladığınızda zabıt katibi bile bilgiye bizden daha fazla erişebiliyor. Dosyanın ilgili bölümlerinin tamamına bir katip erişebilirken avukata kapalı. Avukatın içtihatlara, Yargıtay içtihatlarını kendi sitesi üzerinden herkese açtı. Baronun bir sistemle uygulamada uygulanabilirliği biraz sıkıntılı çünkü sistemin arama motorları sorunlu. Baronun bu sistemi avukatların iyi kullanabileceği bir hale getirmesi lazım. Mesleki kitaplara ulaşma sorunu var. Belki burada telif haklarını da tartışmak lazım. Kamusal bilgiye ulaşmada telif hakkının nereye koyacağız? Meslektaşların bu bilgiye ulaşmasının önünü açmak lazım. İtibar sorunu ise tamamen Türkiye'de hukuk sisteminin bir sorunudur. Sistem düzelirse avukat itibarlı avukat olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Kaptan Bey. Talat Can Polat, buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu şu başlıklar altında toplamak mümkün. Mesleğin saygınlığı, geçim ve gelecek kaygısı ve bağımsızlık, tabii ekonomik bağımsızlıkla birlikte değerlendiriyoruz. Bugün avukatlar karşı taraf vekalet ücretine mahkum edilecek şekilde çalışıyorlar. Hatta dava sayısı çok olan bazı kurumlar anlaşmalarında bundan bile pay istemeye çalışmışlar. Bunlar çok ciddi problemler ve baroyu çok yakından ilgilendiren konular. Şimdi bu sorunların düzelmesinin bir kısmı yasal değişiklikleri, bir kısmı ve büyük kısmı baro yönetimiyle alakalı, bir kısmı da meslek ilkeleriyle alakalı. Bugün adliyelerde yaşandığımız sorunların en büyük temel sebebi proje aşamasına baronun dahil olmamasından kaynaklanıyor. Bir adliye yapacaksanız baronun mutlaka bu projeye dahil olması gerekir. Çünkü bakanlık avukatı yok varsayarak sadece hakimler ve savcılar için bir proje geliştiriyor. İşte biz o proje aşamasında müdahil olduğumuz takdirde bunu yapabiliriz. Çok önemli bizim bir sorunumuz, ülke genelinde hukuk zihniyetinde çok büyük değişiklikler ve kaymalar var. Şimdi ben buraya gelirken metroda dikkat edin bir sarı çizgi var, sarı çizgiyi geçmeyin diye. İngilizcesi sadece diyor ki sarı çizgiyi geçmeyin, kuralı hatırlatıyor. Ama altında çok bir Türkçe kelime var, sarı çizgiyi geçmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Şimdi bunun üzerine ciltler dolusu kitap yazılabilir. Bakın sarı çizgiyi geçmeyin kuralını hatırlatmak yetmiyor. Tehlikeli demek de yetmiyor. Yasaktır diyor. Bazı yerlerde kesinlikle yasaktır ifadesi kullanılıyor. Bu bize özgü bir durumdur. Hangi kanunu çıkardığınız hiç önemli değil. Nasıl uygulandığı önemlidir. Kanunların uygulanması avukatlar eliyle gerçekleştirilir. Bu nedenle ünlü bir filozof der ki, kötü kanun yoktur, kötü hukukçu vardır. İyi bir hukukçunun, iyi bir hakimin elinde en kötü kanunlar bile çok adil ve adaletli bir şekilde uygulanabilir. Bu nedenle ülkemizde hukuk sorunundan çok hukukçu sorunuyla karşılaşıyoruz. Daha hukuk fakültelerinin eğitimiyle başlayan, stajın bir bölümünü tıp fakültelerinde olduğu gibi, neden tıp fakültesinde eğitim süresi uzun ve ameliyat yapmak için çocuk henüz internken hocasıyla birlikte ameliyatlara girer. Nasıl olduğunu görür. Stajın da mutlaka yanında yaptığı avukatın ya da hukuk fakültesinin araştırma uygulama merkezi ve hukuk klinikleriyle birlikte tamamlanması gerekiyor. Söyleyecek çok şey var ama. 30 saniyemiz daha var herhalde. İlk gongtu değil mi bu? İkinci gong muydu? Peki oldu. Teşekkür ediyorum riayet ettiğiniz için. Eksik olmayın. Gökhan Ahi buyurunuz lütfen. Çok şey söylendi. Yani burada çözüm önerilerinden çok sorunlar ne oldu diye. Ben bunları 4 başlık altında toplamayı tercih ediyorum. Çünkü hani işin bir baro ayağı var. İşin bir adliye veya karakol hani çalıştığımız yer ayağı var. İşin müvekkil veya bağlı çalışanlar için ofis başlığı var. Bir de tabii ki ekonomi problemi var. Yani bugün barolar etkisiz olduğu gibi avukatın mesleki sorunlarına da duyarlı yaklaşmadıklarından dolayı baroyla avukat arasında bir kopukluk oluştu. Bu kopukluk o kadar ciddi bir kopukluk ki bir saha araştırmasında %30'a yakın avukatların seçimler olduğundan veya baroya gelip işte baro seçimleri için oy kullanması gerektiğinden haberi yok. %30'dan bahsediyorum.
bu kadar kopuk bir meslek örgütü ve meslek birbiriyle olmamalı diye düşünüyoruz. Bu tabii baronun avukatın arkasında durmasıyla veya duramamasıyla ilgili bir sorun. Biz adliyelere gidiyoruz veya karakollara gidiyoruz veya cezaevlerine gidiyoruz. Sorunlardan birisi avukata hem psikolojik hem de fiziksel engeller çıkarılması. Yani sadece karakola, adliyeye, cezaevine girerken değil, asansörde ayrımcılık, tuvalette ayrımcılık, dinlenme alanlarında ayrımcılık ve avukatın kaybetmiş olduğu vakitle beraber, psikolojik yılgınlıkla beraber bu duruşmaya girip avukatın bir vatandaşı, bir kurumu savunması bekleniyor. Yargı önünde eşitlik olması bekleniyor ki bu çok mümkün değil. Tabii müvekkillerle ilgili problemler var. Çünkü ücret alacakları ile ilgili bir güvence yok. Aslında avukat kendi ücretini en iyi alması gereken bir meslek grubuyken ne yazık ki bu konuda bir güvence yok. Çoğu zaman ücretini alamıyor. Ücretini alması için de aslında çözümler çok basittir. Tabii bir yasal değişiklik gerekir belki ama dava açarken ücretin alındığına dair bir belgenin de dava şartı olarak dosyaya konulması gibi çözümler önerilebilir. Tabii bunun kendi müvekkili olmayıp bağlı çalıştığı ofiste çalışanların da tabii ekonomik sorunları bir yana, bir de fazla çalışma sorunları da var. Çok saatlerde çalıştırılabiliyorlar. Bu da onları hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak gerçekten engelliyor. Hepsinin sonunda da avukatın cebi delik. Yani avukatın iş alanları darlaştırılmış durumda. Bugün noterler kendilerine her türlü iş alanlarını açabiliyorlarken veya atıyorum bir taksiciler odası dahi işte bir başka gruba karşı mücadelelerini yapabiliyorken baronun avukatların iş alanına, avukatların iş tekeline ilişkin herhangi bir çözümünü görmemek gerçekten çok üzücü. Halbuki avukatların yapabileceği çok fazla bir iş alanı var. Hukuki danışmanlıklar, önleyici, koruyucu bir takım hizmetler verilmesi, tapu işlemlerinde kullanılması, avukatın anonim şirketlerde, bu ikinci gong muydu? Evet. Son cümle. Tamam. Anonim şirketlerde ve kooperatiflerde avukatın mutlak surette danışılan kişi olması gibi birçok çözüm vardı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Hasan Kılıç'a dönüyorum. Sonra da Eren Hanım'a geçeceğiz. Buyurun. Tabii ben şu açıdan öncelikle bakmak istiyorum. Birincisi son dönemlerde özellikle avukatsız bir yargı özlemi söz konusu. O nasıl mümkün olacak avukat? Bu mümkün değil ama böyle bir özlem söz konusu. Aslında en büyük sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum ve bu aslında bir anlayışı ifade ediyor. Bu anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla en büyük sorunumuz aslında bu. Avukatsız yargı özlemine karşı avukatlar yeniden derlenmeli, toparlanmalı, bir araya gelmeli, güçlenmeli ve direncini ortaya koymalı. Burada şu söz konusu, özellikle baroların yapısıyla ilgili bir yeni değerlendirmeye ihtiyaç var. Ve baroların özellikle pasif, edilgen, etkinlikten uzak, avukatı yalnızlaştıran bir anlayış içerisinde olması asla ve asla kabul edilemez. Dolayısıyla öncelikle avukatın mutlaka ve mutlaka güçlendirilmesi gerekir ve bunun da avukatı temsil eden örgütüyle birlikte yapılması gerekir. Yani rollerimizi yeniden almamız gerekir. Buradan bakmamız gerekiyor ve bu özgür ve bağımsız savunmayı oluşturmak için olmazsa olmazdır. Şu değil, olumsuzluklar olabilir ama biz avukatlar mücadeleden asla ve asla vazgeçmeyiz. Her dönemde olmuştur bu ama biz en sonunda mücadele ederek her ne hakkımızı kaybettiysek, her ne mevziyi kaybettiysek onu bir bir almasını bilmişizdir. Bunun farkında olmayanlar veya unutanlar tarih sayfalarını açıp bakabilirler. Öncelikle buradan değerlendirmek gerekiyor. Öte yandan ekonomik yönden ciddi anlamda bir sıkıntı var. İkinci başlık bu ve ekonomik yönden gelişimler sağlamamız gerekiyor. Burada gayrimenkul alım satımında avukat bulunması, anonim şirketlerdeki avukatla temsil yapısının genişletilmesi, özellikle avukatla temsil bilincinin geliştirilmesi, birçok ülkede ya bu zorunluluk vardır ya bu yönde bir bilinç vardır. Bunu mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Hakem heyetlerinde, diğer alanlarda tamamında meslektaşlarımızın
ekonomik sorunlarına katkı sunacak çalışmalar ortaya koymamız gerekiyor. CMK çok önemli bir alandır. Yıllar süren davalar söz konusu. Buralarda ek ücretler, asgari ücret tarifesine çekilmesi, özellikle vergi yükünden hem CMK avukatlarının hem avukatların kurtarılması gerekir. Doktorlar için %8, avukatlar için %18. Bunu kabul etmek mümkün değil. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Nitelik ve sayı yönünden üniversitelerdeki artışı mutlaka durdurmak zorundayız. Kontenjanlarla ilgili ve buradaki bütün süreçlerle ilgili yeni bir anlayışı mutlaka geliştirmek zorundayız ve bunu yapacağız hep birlikte. Peki, çok teşekkür ediyorum. Eren Keskin, buyurunuz efendim. Biz daha önce özgürlükçü demokrat avukatlar olarak diğer seçimlerde de bu konularda önerilerimizi ve projelerimizi dile getirdik. Avukatların sorunlarının demokrasi sorunundan farklı düşünülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Biz yargının bir tarafıyız ama biz yargının bir tarafı gibi işlem görmüyoruz. Duruşmalardan atılıyoruz. Gözaltına alınıyoruz. Hakkımızda kısıtlılık kararları veriliyor, duruşmalara alınmıyoruz. Bunlar avukatlar açısından çok önemli sorunlar. Yani bize yargının bir tarafı olmak hakkı elimizden alınıyor. Özellikle son süreçte gerçekten Hasan arkadaşımın da söylediği gibi avukatsız bir yargı oluşturulmaya çalışılıyor. Avukatların sorunları tabii ki bunlarla sadece bağlantılı değil. Ama her şeyden önce baronun avukatların meslekten kaynaklanan bu sorunlarına çok daha özenli, dikkatli ve çifte standartsız yaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Biz örneğin bizim gibi düşünenlerle yan yana gelmekten korkan bir baro istemiyoruz. Cumartesi anneleri aradığında randevu vermekten çekinen bir baro istemiyoruz. Ya da Ergenekon davalarına gösterdiği özeni diğer avukat yargılamalarına göstermeyen bir baro istemiyoruz. Biz meslektaşlarımıza karşı çifte standartsız, siyasi görüşleri ne olursa olsun çifte standartsız yaklaşmayı vaat ediyoruz. Bunun dışında tabii ki avukatların demokrasiyle bağlantılı olan sorunları yönünde çok günlük sorunları da var. Bunları biraz önce dile getirdik. Gerçekten avukatların birçoğu, özellikle genç avukatlar yoksulluk sınırında çalışıyorlar. Biz buna çareler üretmeye çalışıyoruz. Örneğin bu çalışmamızdan kısaca örnekler vermek istiyorum unutmamak için. Staj kredisini geri ödemesiz yapmayı planlıyoruz. Avukatlık ruhsatından baro ödeneği almamayı planlıyoruz. Mesleğe yeni başlayan avukatlar son derece kendilerini çaresiz hissediyorlar. Onlar için ortak çalışma mekanları, ortak toplanma mekanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar son derece önemli. Bunun dışında biz yargıya erişimde, adalete erişimde avukatlar olarak en başta büyük sorun yaşıyoruz. Biz hakimlere, savcılara ulaşamıyoruz. Bize hakim ve savcıların kapıları kapatılmış durumda. Özellikle TMK soruşturmalarında savcıların yanına girerken adeta suçlu muamelesi görüyoruz. Biz artık hakimlerin ve savcıların bizim üstümüzde oturmalarını istemiyoruz. Baroların bütün bunları ve kararlılıkla tartışmaya açması gerektiğini düşünüyoruz. Biz iddiatçı sistemin iki bakış açısı arasında uzlaşmadan bıktık. Biz yeni bir yol istiyoruz. Özgürlükçü, demokrat avukatlar olarak gerçekten demokratik bir baro istiyoruz. Çifte standartsız bir baro istiyoruz. Çok kısa sürede ancak bunları söyleyeyim. Daha ne söyleyeceksiniz Sayın Keskin? Yani çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü kelimelerle çok iyi ifade edilmiş cümlelerdi. Var olunuz. Sayın Durakol buyurunuz efendim. Bu turun son konuşması. Galiba sorun mesleğe ilişkin temel sorunlar. Evet, odur. Özlem Hanım, bizim mesleğimize ilişkin en temel sorunun adı Ankara'dır. Bu ülkede Ankara'nın hukuk devleti yaratmak ya da yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmak gibi bir derdi yok. Bu dert olmadığı sürece de burada arkadaşlarımızın başından beri anlatmaya çalıştığı sorunların belki de anlatamadıkları başka sorunların da varlığı devam edecektir. Çünkü Ankara'nın bakış açısı avukatla barışık değil. Ankara, avukatlığın ifade ettiği ve evrensel kabule, hukukun evrensel kabule ulaştırdığı temel değerleri bilmiyor.
Bakın ben 32 yıllık avukatım. Ben hayatımda hiç bu kadar adil yargılanma konuştuğumu hatırlamıyorum. Ben hayatımda hiç bu kadar masumiyet karinesi konuştuğumu hatırlamıyorum. Hiç bu kadar silahların eşitliğini, çelişmeli yargıyı konuştuğumu hatırlamıyorum. Hiç bu kadar sır saklama yükümlülüğünü konuştuğumu hatırlamıyorum. Bu ülkede son 2 yıldır uygulanan olağanüstü hal ve ona bağlı kanun hükmünde kararnameler Ankara bakış açısının dışa vurumudur aslında. Geldiler ilk yayınladıkları kararnamelerde savunma hakkını engellediler. Bir avukatın şüpheliyle ya da sanıkla görüşme yapabilmesinin, görüşme yaptığı sırada yanında bir görevlinin bulunmasının, arkada da o yetmezmiş gibi bir de ayrıca kamera bulundurulmasının siz bana hukuken izahını yapabilir misiniz benim mesleğimle ilgili? Bu Ankara bakış açısının söylediğim gibi dışa vurumudur. Birinci temel sorun budur bir defa. Bu sorunu görmeden başka bir şekilde değerlendirme yapamayız. İkinci sorun da mesleğe ilişkin en temel sorun, demin de söylediğim gibi pervasızca ve sorumsuzca açılan hukuk fakülteleridir. Belki bundan en çok o fakültelerden mezun olan meslektaşlarımız kusursuzdur. Ama 2 yardımcı doçentle dahi fakülte açılır hale geldik. Sayısını bilmiyorum. Dün 130 olduğunu söylediler ama biraz sonra 131 olmuş olabilir. Bu denli sorumsuzca açılan bir hukuk fakültesi gerçeğinden bahsediyoruz. Bu sistemin getirdiği yer son derece vahim bir tablo oluşturuyor. Bu vahim tabloyu size anlatabilmek bakımından şöyle söyleyebilirim. 2 yıl evvel genel kurulumuzu yaptık. 36 bin küsür meslektaşımız katıldı. Şimdi genel kurulumuzu yapıyoruz. 41 bin meslektaşımız katılacak. 2 yıl içerisinde İstanbul Barosu levhasına 5 bin avukat yazıldı. Özlem Hanım, avukatlık yasa tasarısı diyor ki 30 avukatın olduğu yerde baro kurulur diyor. 81 ilimiz var, 79 baromuz var. Daha 2 ilde 30 avukat bile yok. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? 5000 avukat 2 yıl içerisinde katıldı. Böyle bir tablonun ifade ettiği çok temel sorunlar var. Ekonomik sorunlar var, sosyal sorunlar var. Demin söylediğim kalite sorunu var. Bu işin getirdiği noktayı bir şekilde aşabilmeliyiz. Bunun şeyi nedir? Çözümü tek çözümü değil, tılsımlı çözüm değil. Buradan iş bitirilir anlamında söylemiyorum ama sınavdır. Sınavın mutlaka gelmesi gerekiyor. Birincil koşuldur. Her şeyin çözümü olarak görmüyorum. Hakimlikte, savcılıkta neyi çözdüyse avukatlıkta da kuşkusuz onu o kadar çözecektir. O kadar iddiayla söylemiyorum ama birinci sorun budur. Ve bu sorun karşısında Ankara duyarsızdır, görmezden gelmektedir. Evet demesine rağmen yapmamaktadır. Yapana da karşı çıkmaktadır. Peki. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçen dönem içerisinde bunu yönetmelikle düzenleyelim dedik. O yönetmelik düzenlendi, resmi gazetede yayınlandı, tam yapacağız derken bu sefer de bir torba yasaya madde ekleyerek gece yarısı yönetmelikle düzenlenemez diye geçmesini engellediler. Böyle bir samimiyetsizlikle karşı karşıyayız ve sorunlarımızı çözerken bunu ifade etmeden çözemeyiz. Bunun bilinmesi gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Durakoğlu. 2. turun da sonuna geldik. 3. tura yaklaşırken belli bir tempoyu yakaladık gibi gözüküyor. Gayet de iyi gidiyoruz. İzleyicilerimiz de gayet mutlular. Herkesi aynı tempoda dinlemekten ara vermiyoruz efendim. Canlı yayındayız. Canlı yayının kuralları var. Hiçbir yere gidemiyoruz ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ben hiç görmezken gizlice şu kapıdan konuşmanın içinde olmayan sayın adaylarımız bir kaybolup dönebilirler. Ayrıca çay servisi için genç arkadaşlarımız orada. Birazdan bize sessizce bir çay servisi yapacaklar. Salona da gene aynı şekilde içecek servisi yapıldı. Bizimle kalmaya devam ettiğiniz için değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hukuk Akademisi'nin Facebook, Twitter, YouTube sayfaları üzerinden, Sözcü Web TV'den yine Hukuk Akademisi'ne bağlanarak canlı yayınımızı izlemeye devam edebilirsiniz efendim. Son tura yaklaşırken önce salondan yine 3 soru alacağım ve tüm adaylara birer dakika hızlı yanıt verme şansı tanıyacağım. Son tura yaklaşırken Hukuk Akademisi'nin değerli temsilcilerine yeni bir usul öneriyorum. 2 turumuz kaldı. 2 turun başlıkları şöyle: çözüm önerileri, vaatler, serbest kürsü. Ben diyorum ki ikisini birleştirelim. 4-4,5 dakika bir son uzun tur yapalım. Çünkü konuşacaklarımızı aşağı yukarı konuştuk. Son tur şöyle dolu dolu, yüksek tonlu bir tur olsun diye öneriyorum. Yani soruları yanıtladıktan sonra tek bir turumuz kaldı.
Sorulara geçmeden önce bir kardeşlik daha tespit ettim. Cem Bey ile Eren Hanım'ın gözlüklerini görebilir miyiz? Hayır, bu kardeşlikten de öte yani aynısı. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Hayır, arada değiştirsek ancak numaradan bulacağız. Evet efendim, sırada sorular var. Avukat Ural Aküzüm'le başlıyoruz. Buyurunuz. Hemen mikrofonu rica edelim. Evet, Ural Aküzüm. Çok saygılar sunuyorum sayın adaylara. Avukatlık mesleğinin bir numaralı problemi, yani ne orada servisler, ne adliyedeki duruşma saatlerinin gecikmesi, ne efendim bağlı avukatlarla ilgili yaşadığımız problemler, en büyük tehdit mesleğimizin itibarının düşmesi. Yani avukatlık mesleği maalesef Türkiye'de itibarlı bir meslek olmaktan çıkıyor. Amerika'da işte attorney at law deniyor, Fransa'da avocat en cour deniyor. Bizde de bir araştırma yapılmış. Şimdi önümde avukatların dürüst olmadığını düşünüyorum diyen ankette katılımcıların oranı %60. Korkunç bir şey. Yani avukatlık mesleğinin itibarını, haysiyetini korumak barolara ve barolar birliğine düşer. Yani avukatlık mesleği maalesef bu araştırmada işte öbür mesleklerin de hepsinin çok saygın olduğunu düşünüyorum. Emlak komisyonculuğu, taksi şoförlüğü, yani böyle bir seviyeye gelmiş. Bu konuda mesleğin itibarını korumak elbette hem ekonomik hem sayısal, niceliksel bir sürü faktörü barındırıyor. Bunu çözmeyi nasıl düşünüyoruz? Çünkü mesleğimizin itibarı her geçen gün düşerken baroların da söyleyecek sözünün ağırlığı, anlamı kalmayacak. Bunu ben toplumun içinde gezen, işte akademisyen olan birisi olarak her yerde de bunu görüyorum, hissediyorum. Maalesef bunu söylemek zul geliyor ama Türkiye'de böyle bir gerçek var diye düşünüyorum. Bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkürler Sayın Aküzüm. Üzülme Uralcığım, senden kötü biz varız gazeteciler. Bizim halimiz daha da içler acısı. Onu ayrıca bir akşam rakı içerken. Görkem Gökçe efendim, avukat Görkem Gökçe. İkinci soruyu da duyalım, notumuzu alalım. Buyurunuz. Önce değerli büyüklerime, üstadlarıma başarılar yarışta. Şeyle ilgili bir sorun vardı benim. Avukatlık ortaklığı ile ilgili kimse konuşmadı ve icap etmedi herhalde, sıra gelmedi tabii. Onunla ilgili konuşulmadı. Bir de onunla ilgili bir düşünceleri var mı onu merak ediyorum. Yeterli buluyorlar mı? Bunu geliştirmek icap eder mi? Öneriler var mı? İkincisi, ona paralel acaba gerçek anlamda, yani sermaye şirketinden bahsetmek belki tuhaf olur ama gerçekten bir ortaklık, çünkü avukatlık ortaklığı kendine has bir yapı ve bana göre yeterli değil. Onunla ilgili gerçek anlamda bu koşulların da o gereksinimleri karşılayacak bir düzenleme düşünülüyor mu? Yani bir sermaye şirketlerine benzer gerçek bir tüzel kişilik üzerinden bu işin yapılması uygun olur mu sizce? Bunu sormak istiyordum. Teşekkürler Görkem Bey. Teşekkür ederim. Keiko Hanım son soruyu soracak. Evet, Keiko. Merhaba, iyi akşamlar abi. Soyadın ne Keiko aslında? Keiko Torigoe. Keiko Torigoe. Evet, peki. Bugün burada başkan adaylarımızın konuştuğu şeyleri duyunca oldukça bütçeye ihtiyacı olan konu hakkında söz ediyorsunuz ve aslında şimdiye kadar hiç duymadığım, biz avukat olarak hem de İstanbul barosuna kayıtlı bir avukat olarak faaliyet göstermek için genelde aidat ödemek zorundayız. Bunu aidat yıllardır ödemeden faaliyette devam eden avukatlarını durdurmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Avrupa'da oldukça yüksek bir gelire sahip olmazsa ödeyemeyecek kadar yüksek aidat olmasına rağmen yine de asla o miktarı ödemeden önce avukat olarak faaliyet göstermesine izin verilmemektedir. Türkiye'de lüks bir restoranda bir kişilik akşam yemeğine bile yetemeyecek kadar cüzi miktarını hem de ikiye bölerek ödemeye hak verilmesine rağmen bunu yıllardır ödemeye avukata İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak faaliyet göstermesine gerçekten bundan sonra da izin vermeye
devam etmeyi düşünüyor musunuz? Genç avukatlara yardım etmek konusu belki de çok önemlidir ama hiçbir ülkede aidat ödemeden baroya kayıtlı avukat sıfatıyla avukatlık mesleğini devam etmeye izin vermezken çok kazanan avukat dahil olmak üzere bu göreve bile yerine getiremeyen ya da getirmek istemeyen, kaçınmak isteyen insanlara avukat olarak faaliyet göstermeye izin verilme konusunda ne düşünüyorsunuz? Keiko şahanesin ya. Süpersin. Ya şimdi başka ülkede yaşayamam diye bizim bir cümlemiz var ya, tam olarak o an bu an arkadaşlar. Yani biz burada hani baro seçimlerini haber yaparken tek başına bir kadın aslında bence haberin ta kendisi. Bu vesileyle ekranda Keiko'yu hayatında ilk defa görenler de Keiko Torigoe ile tanışmış olsunlar. Japonya'da doğup Almanya'da yaşayıp Marmara Hukuk Fakültesini Türk öğrenciler bitiremezken ve Türkçe bilmezken bitirip bugün İstanbul Barosu'na kayıtlı ve başkanlık seçimlerinde oy kullanacak olan Japon asıllı Türk avukatla tanışmış oldunuz efendim bu akşam. Yani böyle bir şey var mı? Hani bütün çılgınlığına ve sıkıntılarına rağmen böyle de şahane bir ülkedir işte burası. Keiko çok teşekkürler. Yanıtları... birleştirmiş hepsini. Ya hepsi ya bamba gerçekten hani başka bir ülkede yaşayamam. Öyle yapalım. Evet, aynen öyle oldu efendim. Şimdi Ural itibarla ilgili bir araştırmanın sonuçlarını bize hatırlatarak bir soru sordu. Görkem Bey de bir kez daha hatırlatır mısınız? Evet. Avukat ortaklıkları ile ilgili sorusunu sorduk. Aynen. Keiko'da aidatlarla ilgili süreci hatırlattı. Cem Kaya Karatün, buyurunuz efendim, yanıtlar için ilk söz sizde. Yani tabii ki kötü sistemlerde kötü insanlar çoğunlukta olduğu vakit kötü sistemler daha etkin olabiliyor. Avukatların yalan söylediği, avukatların aman pek güvenilir olmadığı gibi cümlelere ben katılmak istemiyorum. Biraz önce konuştuğumuz taciz konusunda olduğu gibi toplumumuzun genel kesimine nasıl hitap edebiliyorsak, yanımızdaki komşumuza, mahallemizdeki kasaba, bizim avukat da bizim içimizden çıkan birisi. Eğitim, aileden, televizyonlardan aldığımız eğitimle alakalı bir şey. Kısaltmışlar, 30 saniyeye düşürmüşler. Ona itiraz ediyorum. ediyorum ve onu bir olarak yeniden düzenleyelim. Evet, ama son turu birleştirdik, yüzden, oradan kazanacağız. Buyurun. Avukatların bu konuda, ben bu konuda bir önerim var. Her aday isterseniz bir sorunun cevabını seçsin versin. Daha öyle yapalım tabii. Yani ben avukatların itibarıyla ilgili olarak daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü avukatlar kendilerini anlatamaz düzeydeler. Anlatabilmeleri lazım. Baro ile beraber çalışıp onu anlatmamız lazım. Ama ben avukatların itibarının düşük olduğuna inanmıyorum. Çünkü arkadaşlarımdan biliyorum, avukat meslektaşlarımdan biliyorum. Gayet de hepsiyle, çoğunluğuyla yani gurur duyuyorum. Azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Avukatlık ortaklığı ile ilgili olarak biz seçim beyannamemizi hazırlarken epey düşündük. Biliyorum ki avukatlık ortaklığı açılırken harç, çok yüksek bir harç var. KDV oranı yüksek ve bu toplumu sadece tek avukata değil, avukatlık ortaklıklarını da teşvik edecek yasal düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunu barolar yapamaz ama yasa yapıcıyla, Adalet Bakanı'yla görüşen yasa yapıcılara bu konuda fikir verecek barolara ihtiyaç var. Bu konuda çözüm bulunması için bizim hep beraber olmamız lazım. Ben de sevmiyorum tek başına avukatlık yapmayı. Sadece filmlerde izlemeyelim. Bütün branşlardan birleşmiş büyük avukatlık büroları ve yasal düzenlemesi yapılmış avukatlık ortaklığıyla olsun. Bunlar için de teşviklerin yapılması lazım. Diğer soruyu arkadaşlarıma bırakın, rahat olsun diye. Teşekkür ediyorum Cem Bey. Başar Yaltı ile devam edelim. İlk gongu 1'de, ikinci gongu 1.30'da çalmamızı istirham ediyorum. Ömerciğim, son turda toparlayacağız. Merak etme, zamanında göndereceğim herkese. Buyurun efendim. Şimdi tabii soru çok geniş bir konuyu kapsadığı için vereceğimiz cevaplar ancak başlıklar halinde olabilir. Buyurun. İtibar çok geniş bir kavram ama şöyle söyleyelim. Türkiye'de hukukun itibarı neyse avukatın itibarı da odur. Türkiye'de yargıcın itibarı neyse avukatın itibarı da odur. Türkiye'de hızla baş aşağı giden itibarsızlaşan bir konu varsa o da hukuktur, yargıdır. Bunu da siyasal iktidar bilinçli olarak yapıyor.
Dolayısıyla avukatın itibarsızlaşmasını önce siyasal iktidar başlatıyor. İkincisi, bu konuyu hukuk eğitiminden alıp, tabii onun içine girsek daha neler söyleyebilirim, meslek eğitimine, meslek içi eğitimine ve en önemlisi de tabii deontolojiye getirmemiz gerekiyor. Yani etik değerlere bağlı olarak mesleğin yürütülmesi ve bunun organlarının ve kurallarının tam olarak da saptanması gerekiyor. Aidat ödememe konusu, bakın demokrasilerin en büyük zaafı popülizmdir. Maalesef burada da dikkat ederseniz hepimiz bazı vaatlerde bulunuyoruz. Yasayı dikkate almadan vaatte bulunuyor. Şimdi baro seçildiği zaman aidat toplamıyorsa, bir yemek parası kadar olan aidatını toplamıyor veya toplayamıyorsa bu bir sorundur. Aslında bu bir etik sorundur. Bunun önüne geçilmesi gerekir ve kabul edilebilir de değildir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Sayın Kaptan Yılmaz, buyurunuz efendim. Hangi soruya ne kadar yanıt vermeyi tercih ederseniz buyurun. Her üçüne de vermek isterim. Buyurun. Sıkıştırabilirsem. Tabii buyurun. Başar Bey'e katılıyorum. Mesleğin itibar sorunu avukatın sorunu olmaktan çok hukukun sorunudur. Diğer meslektaşların da sorunudur. Ama yargının diğer mesleklerin itibar sorunundan farklı değerlendirilmesi gereken bir yönü vardır. Her davanın bir kaybedeni, bir kazanan tarafı var. Kaybeden taraf vekiliyseniz hakkınızda pek çok şey söylenir oluyor. Avukatın yetersizliğinden burada söylemek istemeyeceğim başka taraflı, karşı tarafla anlaşmak gibi yorumlara yol açıyor. Ama bunun temeli davayı kaybeden tarafın avukatın davaya başlarken tahmininin üzerinden sonuç beklemesidir. Bunu meslek içi eğitimle de çözemezsiniz. Toplumsal bakış açısını değiştirmek, belki duruşmalara, davalara, dosyayı kabulde konuşulacak etik bir metinle başlamak lazım. Mevzuatın çok genişliği sebebiyle bir branşlaşma sorununun mesleki hatalara yol açtığını da burada konuşmak lazım. Meslektaşlar bazen biz de bilmediğimiz davaların içerisine girip kaybolabiliyoruz. Mevzuat büyüklüğü branşlaşmayı mutlak sağlamalı. Bu branşlaşma bu sorunun önüne geçecek faktörlerden biridir. Avukatlık ortaklığına kısaca değineyim. Avukatlık ortaklığının sermaye şirketi bazlı veya benzer bir yapıya dönüştürülmesi gerekliliğini savunuyoruz. Projelerimiz arasında var. Hatta bir adım ileriye giderek bunun ayrıntısı tartışılabilir, oranları, şekli, biçimi tartışılabilir. Ama bağlı ortaklığı ortadan kaldıracak belli sayıda avukat çalıştıran ofislerin avukatlık ortaklığına geçişinin önünün açılması. Bunlar yasal düzenleme gerekiyor. Taahhüt olarak algılamayın lütfen. Bol keseden taahhüt dağıtıyor olmayalım ama sorunu konuşuyorsak sorunun yasal düzenleme gerektiren boyutlarını da net olarak ortaya koymak lazım. Aidat ödemeyen avukatlara ilişkin bunun bir etik sorun olduğunu düşünmüyorum. Meslektaşların bir ihmal sorunu olduğunu düşünüyorum. Bu miktar bir aidatı ödemeyecek meslektaş yoktur. Ancak ben bir yasal düzenlemeden bahsedeyim. Avukatlık Kanunu'nun yeniden düzenlenmesini mecbur kılan çok önemli örneklerden biridir. Hakkında aciz vesikası alınan avukatın, yani borcunu ödeyemediği için icra takibi neticesinde hakkında aleyhinde aciz vesikası alınan avukat baro levhasından geçici olarak silinir, faaliyetleri durdurulur. Bunu aidat için de uygulayabilirsiniz ama ben bunu yine söylüyorum. Meslektaşların bir ihmal sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunu ödemeyecek meslektaş yoktur diyorsunuz. Sayın Talat Can Polat, buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Aslında ben her başlıkta mesleğin saygınlığından bahsederken itibar aynı kelime olduğu için itibardan bahsetmeye çalıştım. Bugün Avukatlık Kanunu 2. maddesini biz uygulayamadığımız takdirde mesleğin itibarını önce biz yok ediyoruz. Bugün mesleğin itibarı bizim iş yerimizdir adliyeler. Henüz adliyeye girerken yargının kurucu unsurlarından sadece avukat ayrıştırılarak otoparktan tutun da farklı işleme ve giriş ve üzerinin aranmasına kadar giden bir mesleğin saygınlığı olmayan, zedeleyen bir durumla karşılaşıyoruz. Aynı saatte verilen birden fazla duruşmalar, saat 10'da giremediğiniz, 10'da gördüğünüz duruşmaya 12'de
girebiliyorsunuz. Bundan da daha öteye geçtim. Hakim izinli, raporlu ya da hakim yok. Ama bunu ancak adliyeye gittiğinizde öğreniyorsunuz. Bunun kabul edilir bir tarafı yok. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir imkanda o duruşmanın hakimine izin verildiği an SMS sizin ekranınıza düşmesi gerekir. Baronun bunun mutlaka takipçisi ve sahibinin olması gerekir. Diğer taraftan biz neden bir vekaletname, genel vekaletname için diğer avukatlıktan noterliğe geçmiş bir arkadaşıma gitmek mecburiyetinde olayım ki? Birçok ülkelerde avukata güven buradan başlıyor. Siz daha genel vekaletnamenizi düzenleyemiyorsunuz, alamıyorsunuz. Diğer taraftan avukatın yaptığı ücret sözleşmeleri neden ilam niteliğinde belge değil? Arabuluculuk belgesi ilam niteliğinde belge sayılıyor. Hakimin verdiği hüküm sayılıyor. Ya da noterdeki ilam niteliğinde belge sayılıyor. Ama benim müvekkilimle olan uyuşmazlık için tekrar bir yargılamaya gitmek mecburiyetinde kalıyorum. Bir cümle daha, buyurun. Buyurun. Bir cümle eklemek istediğiniz var. Sayın Keiko Marmara Üniversitesi'nden çok değerli bir öğrencimizdir. Kendisi aynı zamanda sorusuyla da çok hem ahlaki hem hukuki bir konuya temas etmiştir. Doğru. Kalemi çok daha güçlüdür. Kendisine bunu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Ve meslektaşlarımı da baroya sahip çıkmaya çalışıyorum. Lakin baro da meslektaşlarıyla arasındaki köprüyü iyi kurarsa, meslektaşlarımız aidiyet duygusu hissederse o zaman bu ödemeler bir sıkıntı olmaz. Kendiliğinden gerçekleşir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Can Polat. Sayın Gökhan Ahi buyurunuz lütfen. Avukatın itibarıyla ilgili biraz daha bizim böyle radikal projelerimiz var. Mesela Avukatlık Kanunu 2.2 avukatın bilgi ve belge isteme yetkisini düzenler. Fakat bu zaman içerisinde kaybolmuş bir yetkidir. Ve bu yetkinin tekrar avukata kullanılması için buna direnen kurumların baro tarafından bir şekilde uyarılması ve onu ısrarlı bir şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda hukuk uygulayıcıları, bu karakol olabilir, polis olabilir, tapu dairesi olabilir, herhangi bir resmi kurum olabilir. Avukata genelde işleri zorlaştırılır ama avukatın işi zorlaştırıldığı zaman hemen arkasında örgütlü bir baro olduğu takdirde, bir meslek örgütlüğü yaşandığı takdirde bu sorunların üstesine çok rahat gelebilir. Bunun için de biz mesela bir baro operasyon merkezi dediğimiz bir yapı kuruyoruz. Baro operasyon merkezi herhangi bir avukatın ihtiyaç duyduğu anda hemen baroya ulaşıp 5 dakikada olaya veya duruma müdahale edebilecek diğer meslektaşların olduğu bir yapı düşünüyoruz. Bu işin örgütlü kısmı. Bir de avukatın toplum içindeki itibarı çok önemli. Bunun içinde mesela biz 5 Nisanlarda sadece avukat kendi aramızda toplantılar yapıyoruz. Ama bir polis teşkilatı veya bir itfaiye teşkilatı kamuoyu nezdinde avukatların, itfaiyecilerin veya polisin ne gibi bir kamu hizmeti yaptığına ilişkin her yerde yayınlar yapıyor, her yerde etkili reklamlar yapıyor, faaliyetlerini anlatıyor ama biz avukatlar bunu yapmıyoruz. Bir kere adalete erişim projelerinde artı vatandaşın hakkının savunulması noktasında devletle eşit duruma getiren avukatların çok daha fazla anlatılması lazım ve avukata olan ihtiyacın bir şekilde projelendirilmesi ve vatandaşa anlatılması lazım. Yine aynı noktaya geliyorum. Önleyici, koruyucu avukatlık kurumunun mutlaka ve mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Avukat ortaklıkları ile ilgili fikirlerimiz net. Avukat ortaklıkları mutlaka limited şirket şeklinde bir yapılanmaya sahip olmalı. Çünkü bu kurumsal devamlılık içinde gerekli, artı vergi hesabı veya diğer çalışan avukatların da ortaklık paylarının olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aidat ödemeyen avukat ise çok net atılmalı. Net bir şekilde atılmalı. Peki. Acımadan. Peki. Ya aidat ödeyecek ya da mesleğini yapmaya devam edecek. Bu kadar basit. Peki. Teşekkürler Sayın Ahi. Sayın Kılıç buyurunuz lütfen. Şimdi ben şu açıdan bakmak istiyorum. Tabii hukuk devleti yönünden mutlaka değerlendirmek gerekir. Bir ülkenin hukuk devleti olup olmadığına bakmak istiyorsanız aslında en iyi nokta avukat durumudur. Yani avukatlara karşı bakış açısıdır. Onlara dönük uygulamalardır. Eğer avukatlarla ilgili o ülkede bir sorun varsa aslında hukuk devleti açısından da çok büyük sorun vardır. Bu yönüyle değerlendirmek gerekir. Özellikle meslektaşlarımızın görevlerini yaparken çok ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Ve bunlar aslında meslek itibarının geliştirilmesi açısından önümüzde duran büyük engeller. Sırf görevini yaptığı için yakalanan,
gözaltına alınan, tutuklanan meslektaşları hep beraber görüyoruz. Aslında son dönemdeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Yine meslektaşlarımız gözaltına tahliye edilip bir sonraki gün tutuklanabiliyor. Yine en son olayda gözaltına alınıp tutuklanabiliyor. Bunların tamamı aslında mesleğin itibarının geldiği noktayı gösteriyor. Aslında ben hep söylüyorum, bizim en büyük projemiz meslek itibarının geliştirilmesidir ve bütün başkan adaylarının da en büyük projesi mutlaka ve mutlaka bu olmalıdır diye düşünüyorum. Onun dışındaki konulara süre bittiği için girmiyorum. Bir cümle söyleyebilirsiniz, çok önemli. Avukatlık ortaklığıyla ilgili özellikle bunun yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu konuda bütün baroların katılımıyla bir çalışma yapılması gerekir. Özellikle meslektaşların ortaklığa yönelmesi, ama bunun çerçevesinin kuralları koyarak avukatların çalışma alanlarını zedelemeyecek, suistimal etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerekir. Aidatlarla ilgili ben açıkçası hiçbir soruna keskin ve farklı bir açıdan bakmak istemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum, bütün sorunlarımızla ilgili tamamının değerlendirilmesi gerekir. Nedenlerinin araştırılması gerekir. Çözümlerinin sağlanması gerekir. Bu yönüyle bakmak gerekir. Elbette ki bütün meslektaşlarımız zaten bu duyarlılık içerisinde ve o görevi de yerine getireceklerdir diye düşünüyorum. Getirmeleri de mutlaka ve mutlaka söz konusu. Ama özellikle genç avukatlar açısından bu alanda yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıç. Eren Keskin, buyurunuz efendim. Hangisinde yoğunlaşmak isterseniz bu konuları. Şöyle kısaca hepsinden söz edeyim. Bir kere avukatlar mesleğe başlarken hayli yüksek bir para ödeyerek başlıyorlar. Biz ruhsattan baro payının kesilmesi gerektiğine inanıyoruz ÖDAV olarak. Bunun dışında tabii ki aidatlarını her avukat ödemeli ama bu kadar atmak tabiri bize yabancı geliyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Ödemelerini sağlayabiliriz avukatların aidatlarını. Bunun dışında avukatın itibarsızlaştırılmasının da bir iktidar politikası, bir sistem politikası olduğunu düşünüyoruz. Esas olarak yargı itibarsızlaştırılıyor. Siz görevde olan hakimlerin bir gecede görevden alındıkları bir ülkede, bir coğrafyada nasıl yargının itibarından söz edebilirsiniz? Yargının itibarı yok. Yargıya güveni yok bu toplumun. Tabii ki bundan payını avukatlar da alıyorlar. Bunun dışında avukatların görevlerini yaparken çok fazla engel var önlerinde. Biraz önce de söyledik. Hakimlerin, savcıların odalarına giremiyorlar. Delil sunarken dahi biz delilleri mahkemeye sunamıyoruz. Bize ön büroya gidin diyorlar. Yani bütün bunlar belki çok küçük gibi görünen sorunlar ama bizim mesleğimizin itibarı, yargıda eşitliğimiz, hakim ve savcıyla bizim eşitliğimiz açısından bizim itibarımızı zedeleyen hususlar. Biz ÖDAV olarak kendi projelerimizde, kendi önerilerimizde bunlara çok geniş yer vermeyi amaçlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keskin ve bu turun son konuşmacısı Sayın Durakoğlu'na mikrofonu verelim efendim. Buyurunuz lütfen. Çok hızlıca söylemek İtibar, ortaklık, aidatlar. Yani mesleğin itibarıyla ilgili olarak getirilen değerlendirme, dürüstlük ve yalan üzerine kurulmuştu ya. Ben bunun öteden beri tam bir fasalya olduğunu düşünürüm. Yani evet, toplumda böyle bir yargı var. Yani bu avukatlar yeri geldiğinde yalan da söylemesini becerebilen insanlardır falan derler ama bunun hiçbir felsefi kökeni olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir gerekçeyi, oturmuş toplumda var olan bir gerekçeyi de asla kabullenmek istemiyorum. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu toplumda öteden beri var olan, belki de bu anlamda da kökleşmiş olan bu itibarsızlaştırma olgusunun içinde bulunduğumuz konumda farklılaştığı kanısındayım. Bakın, bu ülkede yurttaşların sadece %30'u yargıya güveniyor. Bu hatta 30 bile değil. Ama nereden çıkıyor bu? Bu güvensizlik nasıl algılanıyor denildiğinizde çok net bir şey görüyorsunuz. Avukatlar üzerinden yurttaşlar yargıyı okuyorlar. Barolar üzerinden okuyorlar. Onu o nedenle
görebiliyorlar. Dolayısıyla ben yargıdaki bu itibarsızlaştırmanın avukat üzerinde çok temel bir şekilde geliştiğine inanmıyorum. Avukat ortaklıklarının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli buluyorum avukat ortaklıklarını, ancak bu konuda hakkını da yemeyelim, Adalet Bakanlığı da bizim gibi düşünüyor ama Maliye Bakanlığı'yla çok ciddi sorunları var. Özellikle vergiciler yaklaşımlarını çok doğru biçimde sergilemiyorlar. Bu nedenle hazırlanan tasarı sırasında da problemler yaşadık. Aidat konusu son derece önemlidir. Bakın, belki de ilk kez baro tarihinde 2 defada da olsa 1 yıl içerisinde aidat ödemediği için 500 avukatı meslekten ihraç ettik biz. Böyle bir yönetimiz. 500 avukatı. Maalesef devam ediyorum. Bunlardan sadece bir tanesi itirazda bulundu. 499 kişi sorun etmedi bunu. Bunların çok büyük bir bölümü 12 ile 16 yıl arasında aidatını hiç ödememişti. Yani en yüksek aidat ödeyenlerden başlayarak böyle bir işleme girdik. Fakat olmadı. Ama söylüyorum, yani sizin zannettiğiniz gibi 2 taksitte de değil, 9 taksitte de almaya hazırız. Kredi kartı verdiği zaman 9 taksitte de yapıyoruz. Ama bakın, bu 500 avukatı ihraç ettiğimiz zaman, levhadan sildiğimiz zaman bizim aidat toplama oranımız %31'di. 500 avukatı sildikten sonra bunu %53'e çıkarabildik. Ama ne zaman ki Cumhurbaşkanı bundan kısa bir süre evvel baroların parçalanmasından, yeni barolar kurulmasından, aidatsız, isteyenin istediği barosunu kurmasından, aidatsız ödemelerden bahsetti, biz yine %33'lere düştük şu anda. Aidat ödenmesi ödeyenler %33 geldiğimiz nokta itibariyle. Peki. Size söylüyorum ya, bu sorunun temelinde Ankara var. Ankara var diyorsunuz. Peki efendim. İkinci turun sorularının da böylece salimen sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayınımız halen Hukuk Akademisi'nin tüm sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden ve Sözcü Web TV üzerinden yine bu hesaplara bağlanarak izlenebiliyor. Canlı yayında olduğumuzu bir kez daha hatırlayalım. Geldik son tura. Son tur çözüm önerileri ve son sözler turu. Bu turda normal süremizi kullanma şansımız olacak ve arkasından da 2 soru alıp geceyi kapatacağız usule dair. Önce şu hatırlatmayı yapayım. Ben efendim uzun süre televizyonda çalıştım. Bir ana haber yapımcısı ve sunucusuydum kanallardan birinde. Orada benimle birlikte çalışan çok sevdiğim bir muhabir, editör arkadaşım vardı. Kızcağız gazetecilik mesleği bitti, itibarı da kalmadı diye tekrar üniversite sınavlarına hazırlanıp hukuk okudu ve avukat oldu. Bu da böyle bir trajedidir yani, öyle onun için anlatıyorum size. Gökhan. Şimdi sonra o mesleğe başladı, gayet güzel sınavlarını verdi falan, işte lisansını aldı, neyse başladı, sonra olaylar bu noktaya geldi. Biz en son tam yapı malzemeleri dükkanı mı açsak diye düşünürken onunla bu sefer de ekonomik kriz patladı. Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten de. Bu arkadaşıma sevgiler gönderiyorum. O şimdi bu turu izleyecek ve ona göre bence mesleğini yeniden şekillendirecek diye düşünüyorum. Algı düzeltmesine sizden başlamamız lazım. Doğru, o evet, zaman en haklısın. başta. Doğru. Ama ben de gazeteci olduğum için benim de halim perişan. Dolayısıyla hepimiz aynı aslına bakarsanız hakikaten aynı gemideyiz tabiri caizse. Evet, son tur efendim, çözüm önerileri ve son yorumlar. Her zaman olduğu gibi kurada çıkan sırayla Cem Kaya Karatün'le başlıyoruz. Buyurunuz efendim. Süre 3 dakika. Özlem Hanım'a haksızlık etmeyelim. Ben kendisiyle ilk tanışmam dünyanın en iyi avukatı olarak gördüm. Jacques Verges. Türkiye'ye geldik vakit. Muhammed Emin Bey ve buradan Uğur Yaralı'ya teşekkür ederim. Vivet Kaneti'ydi sanırım tercümanlığımız evet. yaptı. Ben birçok sorunun cevabını o üstattan aldım. O da hukuka nasıl düşkün, nasıl merak ediyordu ki o toplantıları izlemişti Vivet Hanım'la beraber. Hukuk çok güzel bir şey. Tabii burada bizi sadece avukatlar izlemiyor. Normal halkımız da izliyor. Bunların sorunları ne diye dinlediler. Acaba bu avukatlar kendi sorunlarına ne çözüm bulacaklar? Merak ediyorlar. Çünkü yarın öbür gün davalarını bize emanet edecekler. Yarın öbür gün bize dosyalarını, sözleşmelerini emanet edecekler. Bizim sorunlarımız hakikaten çok fazla. İnanın, Eren Hanım'la yeni tanıştım, Talat Bey'le yeni tanıştım ama arkadaşlarımızın hepsini tanıyorum. Beraber çalıştık. Bir Hasan Kılıç'la 10 sene avukat haklarında beraber çalıştık. Değerli Başkanım Mehmet Durakoğlu ile beraber çalıştık.
Başar Bey'le beraber tanıştık. Bir de samimiyetler oluşuyor. Hepsinin siyasi düşüncesini, nasıl davrandığını, nasıl yaptığını öğreniyorsunuz. Bir kere size bir örnekle anlatacağım nasıl bir çözüm bulunması gerektiğini. Herkesin bir ideolojisi olması gerekir. İdeolojisi olan arkadaşlarıma ben daha çok saygı duyuyorum. Onun fikirlerini dinlemek istiyorum. Ama bir kurum olunca bir hastaneye gittiğinizde o hastanenin ideolojisi, hastane nasıl tedavi ediyor, nasıl yaklaşıyor budur. Bizde baroda ama oy veren avukatlar, halkımız ve barodaki yöneticiler hangi düşüncedesin? Hangi düşünceye daha yakınsın? Bunu savunuyor musun? Bundan bir kere kurtulmamız gerekiyor. Başkanımız hep söyledi. Bunlar yasayla çözülür. Çözüm Ankara'dadır. Ama buradaki adayların hepsinin aday olmasının nedeni o. Sorunlar çok, ben çözüm bulabilirim diye başkan olmak istiyor. Benim de elimde sihirli bir çubuk yok. Ama ilk çözümü söylüyorum. Ortak hedef. Yani biz ismi o yüzden seçtik. Herkes beraber olalım. Avukatlar birlik olalım. Birçok meslektaşım karşı çıkıyor. Baroda nispi temsil olmasın. Burada hepsi söylüyorum. Sizin delegelerinizden, sizin yönetiminizden istediğiniz kişiyi kendi yönetimime yazabilirim. O da bir meslektaşım. Buraya çözüm olmak için geliyor. Ben orada varım. Ortak hedefimiz sorunları çözmekse yazabilirim. Etik olmaz, ahlaklı olmaz. Buradan başlıyoruz. Biz zaten beraber çalışmayı kabul etmiyoruz. Bir kere Durakoğlu'na ne kadar güvenirsem güveneyim, buradaki herkesin bir söylüyorum, başkan olduğu için Sayın Durakoğlu'nu söylüyorum, avukatlık yasası yapılırken beni temsil yetkisi ben başkana vermiyorum. Avukatlık yasası gibi birçok sorunu çözeceğimiz meselede avukatlar baro başkanlarına yetki vermiyorlar. Temsil yetkisi vermiyoruz. Bir vekaletname verdiğiniz vakit beni borçlandır diye bir vekaletname yoktur. Sorunu çözdür. Eğer gidip Adalet Bakanlığı'nda bunu çözümü nasıl olur diye konuşup gelip bana sormazsa ve daha sonrasında çok özür dilerim, mecliste bunun çözümü nasıl olur diye bana sormazsa ben derken bütün avukatlara hele hele bilgisayarın bu kadar aktif olduğu bir dönemde interaktif web sayfası kullanılırken bunu hep beraber çözeceğiz. Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Bakmayın siz hepimiz ayrı ayrı adayız. Aynı şeyleri düşünüyoruz, sorunları biliyoruz. Ama birleşip beraber seçime gitmeyi bilmiyoruz. Hala bana arkadaşlarım neden böldünüz, neden seçime gittiniz? Her grupta var. Bırakın bölünmeye, bölüneceğiniz kadar bölünün de çıkan kişi bütün herkesle beraber çalışsın. Teşekkür ederim Durakoğlu'na. İlk ona gittiğim adaylığımı açıkladığımda dedim ki Sayın Durakoğlu lehime çekilir misiniz? Adayım dedim. Kendisi dedi ki çekilmiyorum Cem ama ben seninle çalışırım dedi. Sen seçilirsen. Sen de ben seçilirsen benimle çalışır mısın? Bilişim konusunda uzmandır. Gökhan arkadaşımla çalışırım. Hasan'la 10 senedir çalışıyorum. Başar abinin yığınla tecrübesi var. Çalışırım. Eren Hanım sizi tanımadığım için bilmiyorum ama özgürlükler dolayısıyla bana yığınla mesaj geliyor. Eren Hanım'ın orada olması şans. Kaptan Bey var. Talat Bey'le yeni tanıştık. Burada bir sürü maaş alınmayan, maaş verilmeyen bir göreve talip 10 kişi var. Bunlara çözüm yönünde siz de katkı sağlayın. Bizleri yönlendirin. Benim telefonum var. Beni de yönlendirin. Beraber çözüm yolu bulalım. Baroyu hep beraber yönetelim. Tek bir grup, tek kişi yönetmesin. Özüm, fikrim budur. Çok teşekkürler Cem Bey. Son turun iyi bir ilk konuşması oldu. Başar Bey sizinle devam edelim efendim. Buyurunuz lütfen son tur. Evet. Sevgili arkadaşlar, yumurta içinden kırılırsa yeni bir hayat ortaya çıkar. Ama onu dışından kırdığınız zaman öldürürsünüz. Ne güzel söylediniz. Ne demek istiyorum? Bakın bizler avukatız. Bizim seçmen kitlemiz de avukat. Burada söylenenlerin çoğunun hukuka uygun olup olmadığı, yasaya uygun olup olmadığı zaten takdir edilecektir. Ama ne yapabiliriz çözümler bakımından? Buraya geldiğimizde çözümümüz şudur. Biz sözümüze başlarken şunu söyledik. Dedik ki Türkiye'nin hukuk sorunu çözülmeden avukatın meslek sorunu çözülemez. Tamam ama hiçbir şey yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için yumurtanın içinden kırılması gerekiyor. Yani bizim tek bir örgütümüz var, baro. Barolar bizim örgütlü gücümüzdür. Baroların iyi yönetilmesi gerekiyor. Baroların cesur olması gerekiyor. Baroların dik durması gerekiyor. Baroların yorgunluklarını üzerinden atması gerekiyor. Baroların suskunluklarını üzerinden atması gerekiyor. Baro dik durur. Baro cesur olur. Baro siyasal iktidara karşı mücadelesinde korkusuz olursa
burada konuştuğumuz sorunların o itibar sorunu da dahil olmak üzere çoğu çözülür. Tabii ki siyasal iktidar bu işe el atmadan daha birçok sorunu çözemeyiz. Ama bir mücadeleye girmek zorundayız. Biz size bunu vaat ediyoruz. Avukat hareketi olarak barolar eğer etkili olursa, mücadeleci olursa birçok sorunu çözebilirler. Bunun için çözümümüz şu bizim. Baro ile avukat arasında çok açık bir yabancılaşma yaşanıyor. Avukatlar baroya küsmüş durumda, baro onlara yabancılaşmış durumda. Hatta baro hukuka da yabancılaşmış durumda. Onun için biz diyoruz ki baroyu hukukla yeniden tanıştıracağız, avukatı da baroyla barıştıracağız. Bu neye yarar? Bu şuna yarar. Baro başkanı herhangi bir konuda bir şey talep ettiği zaman işte Çağlayan'daki savcı kabul etmiyorum diye öyle üstünü çizip atamaz. Orada bilecek ki arkada 41 bin avukat var. Ama o 41 bin avukatı temsil etme yeteneği kazanmalısın. Bunun için de baroyla avukat arasındaki yabancılaşma kalkmalı. Burada da çözüm yönetim şeklinin değiştirilmesiyle olur. Baroyu başkan yönetmeyecek. Baroyu avukatlar yönetecek. Yönetim şekline mutlaka ve mutlaka kanuna rağmen avukatı katacağız. Teknoloji çok gelişmiş durumda. Bakın elektronik anket yoluyla hani burada gençleri filan katacağız diyor ya. Hayır biz herkesi katacağız. Sadece gençleri değil. Gençler otomatik olarak katılacak. Baro yönetim kurulları açık olacak. Canlı yayınlanacak elektronik anketler yoluyla sık sık avukatlara görüşlerini soracağız. 1, 2, 3, 5 görecek ki avukat benim aldığım kararı baro yönetimi uyguluyor. O zaman baro yönetimi gel Çağlayan Adliyesi'ne 3000 avukat toplanacağız dediği zaman o avukatlar oraya gelecek, o mesaj bir yere gidecek. O mesajı alan siyasal iktidar, muhatabı kimse, savcı, hakim, vali, her kimse mesaja göre hareket edecek. Biliyorsunuz iletişimde temel kuraldır. Ortam mesajdır. Bu ortamı yaratacak güç elimizde. Yeter ki isteyelim. Zaman bu kadar diye burada kesiyorum. Sağ olun Sayın Yalçı. Kaptan Yılmaz buyurunuz efendim. Meselenin bir sistem sorunu olduğunu en başta tespit etmeden avukatın sorununu çözemeyiz. Sistem sorununun temelini Ankara'ya yönlendiren başkanın görüşlerine katılıyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Burada meslektaşlarımın pek çoğu yargının siyasallaşması ve yargının siyasallaşması üzerinden avukatın itibarsızlaşması ve mesleki alan kaybetmesi temel sorundur. Ancak yargının siyasallaşmasını konuştuğumuzda yargının yürütme tarafından tahakküm altına alınma çabasının bu memlekete özgü bir durum olmadığını, erki elinde bulunduran her yapıda, bunu en demokratik ülkelere de örneklendirebilirsiniz. Avrupa'nın pek çok gelişmiş ülkesinde durum aynı, Amerika'da aynı. Karşısında dirayetli bir yargı bulamayan her erk sonuç almaya çabalayacaktır, alacaktır da. Ülkemizdeki sorun siyasal yapının yargıya müdahalesinde kendini güven içinde hissetmeyen bir yargı mekanizmasıdır. Baronun güçlü olması yargının siyasal müdahalelere direnmesinde en önemli görevi ifade edecektir. Ama burada İstanbul Barosu'nu yönetimine, ki sanıyorum adaylarımızdan 4'ü 5'i bu yönetimden gelen aday arkadaşlarımız, nispi temsil dediğimizde geçen bir programda aday arkadaşlarımızdan biri Sayın Başkan nispi temsilin bir yönetim zaafına sebebiyet vereceğini, hatta yönetilemez hale getireceğini savunuyorlar. Bakın aynı iddia ile bu ülkede yönetim biçimi değişmiştir. Eleştirdiğiniz başkanlık sistemi, yeni cumhurbaşkanlığı sistemi aynı gerekçelerle ülkenin koalisyonlarla yönetilemediği iddiasıyla bir sistem değişikliğine gidilmiştir. Değiştirilen sistem yine bir koalisyona, ortaklığa mecbur bırakmıştır. Siz eğer koalisyonla yönetemeyeceğinize inanırsanız, bu ülkede buna inanan siyasilerin ülkeye getirdiği nokta ortadadır.
baroyu muhaliflerinizle yönetmeyi öğrenmek zorundasınız. Muhalefetle birlikte yönetme çabası sizi yanlış yapmaktan alıkoyar. Bu bir fren mekanizmasıdır. Eğer siz birlikte yönetmeyi kabul etmezseniz söylediğiniz söz muhatabına ulaşmaz. Siyasal iktidara söylediğinizi kabul ettiremezsiniz. Söylediğiniz söz sizin sözünüz olur. Bizim sözümüz olur biz yönetecek olursak, tek başımıza söylüyor isek. Siyasal iktidarla en iyi geçinen hangi aday olursa olsun kendi yönetimlerini getirin, baroyu yönettirin. 3 gün sonra toplumun aldığı oy oranı kadar kabul ettiği, sesini duyurduğu bir baro olursunuz. Birlikte yönetmek onun için önemlidir. Nispi temsile geçmeden avukatın sorununu çözemezsiniz. Nispi temsile geçmeden avukatın itibar sorununu, yargının siyasallaşması sorununu çözemezsiniz. Çünkü önündeki en büyük direnç barolardır. Evet, barolar bu ülkenin en ciddi sivil toplum kuruluşlarıdır. İstanbul Barosu, ben bir adım ileriye gidiyorum Sayın Başkan'dan, İstanbul Barosu Türkiye'nin en ciddi sivil toplum örgütüdür. Ama işlevselleştirilebilirse, etkin hale getirilebilirse en etkin sivil toplum örgütüdür. Yoksa yine küçümsemek için söylemediğim şerhiyle söylüyorum. Hiç kimsenin yapamadığı noktada 15 Temmuz öncesi sonrasındaki süreçte İstanbul Barosu bir duruş sergilemiştir. Ama sergilediği duruş bir protesto duruşudur. İhtardır, basın açıklamasıdır. Eğer meslektaşlarını adliye önlerine toplayamadıysa, hatta toplama çabasına dahi girmediyse, buradaki sorun İstanbul Barosu'nun etkinliği sorunudur. Etkinliğini, gücünü kullanamama sorunudur. Nispi temsille bunun önü açılabilir mi? En azından bu bir adımdır. Baro meclisiyle bunu çözemezsiniz mesela. Tavsiye niteliğinde aldığınız karara, davetinize icabet edecek meslektaş bulamazsınız. İstişare edilen değil, karar mekanizmasında olan gruplar, avukatlar olmak zorunda. Biz İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu olarak nispi temsille yönetilen ve diğer gruplarla beraber hareket ederek baroyu etkin ve güçlü kılan, yürütmeyi erki, ensesinde boza pişirilen yargıyı bu tahakkümden kurtaracak sistem olarak görüyoruz ve bunu taahhüt ediyoruz. Peki Kaptan Yılmaz, çok teşekkürler. Sayın Can Polat, buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Baro sıradan bir meslek kuruluşu değildir. Baro savunmanın ta kendisidir. Hele İstanbul Barosu'na siz dünyanın 3. büyük barosu diyeceksiniz ve saygınlıktan bahsedeceksiniz. İstanbul Barosu'nun istemediği bir yasanın meclisten çıkması mümkün değildir. Bugün 42 bin avukattan bahsediyoruz. Türkiye'yi avukatlar yönetiyorlar. Ancak baromuz maalesef bu etkinliğe, bu güce sahip değil. İstanbul Baro Başkanı konuştuğu zaman ben arzu ederim ki sadece Türkiye'de değil, dünyada, Birleşmiş Milletler'de dikkate alınsın. Her yerde dikkate alınsın. Biz bu saygınlığı tekrar kazandırmamız gerekiyor. Ancak şurası çok önemli. Sorunun parçası olanlar çözüm üretemezler. Burada az önceki arkadaşlarım çok uzun yıllardan beri aynı baronun yönetimi içerisinde aynı şekilde hareket etmeye devam etmektedirler. Bu nedenle ben dedim ki seçim sonrası akşamında biz artık hangi grubun kazandığını değil, hangi değerlerin kazandığını konuşmak için baroda değişim ve gelişim diye yola çıktık. Sayın Karatün'e katılıyorum ancak o söylediklerinin geçerli olabilmesi için ben önceden bir liste hazırlayarak çıkmadım. Siyasi ideolojik düşünceleri, kamplaşmaları, gruplaşmaları bir kenara bırakarak lütfen gelin ilkeler etrafında birleşelim dedik. Bize katılabilirdiniz. Bizden çok sonra siz kendi adaylığınızı açıklıyorsunuz ve birlik beraberlikten aynı şekilde söz ediyorsunuz. Oysa bizim kapımız aynı şekilde tamamına rahatlıkla açık bir şekildeydi. Şimdi meslek sorunlarının tamamını burada ifade etme şansımız olmadı ama bir avukatlık mesleği temsil makamıdır. Siz aldığınız vekaletname ile müvekkilinizi temsil edersiniz. Bugün kamu kuruluşlarında kamu avukatlarına bir tek kamu avukatlarına temsil tazminatı ödenmemektedir. Bunun için hangi etkinlik yapıldı? Protesto dahi görmedim. Bugün polislere, hemşirelere, imamlara
3600 ek gösterge hakkı tanındı. Bir tek kamudaki bu avukatlara bu hak tanınmadı. Yeşil pasaporttan hiç bahsetmek istemiyorum. Ancak değerli arkadaşlar, CMK bizim en aktif, en çalışan ve gençlerimiz için son derece önemli bir yer. Ben şunu söylüyorum, baro sıradan bir meslek kuruluşu değil, tüm ülke sorunlarına duyarlı olması gerekir. Bugün hayvan haklarına ilişkin olarak, çevre sorunlarına ilişkin olarak, kadının şiddet gördüğü durumlarda mutlaka ve mutlaka ben diyorum ki, baronun logosunun giydirilmiş olduğu araçlar tahsis edeceğim ve sokaklarda gezdireceğim. Herkes bunu gördüğü takdirde hizaya gelecek, adaletin temsilcisi olan İstanbul Barosu'nun içerisinde CMK avukatlarını karakollara baroyu arkasında hissederek göndermemiz gerekiyor. Çünkü o arkadaşım barodan bir avukat istendiği için oraya gidiyor. Baronun temsilcisi olarak oraya gidiyor. Arada bir o araçların içerisinde baro başkanının da çıkması gerekiyor. Yönetim kurulunda aynı şekilde o genç arkadaşlarımızın içerisinde hiç sürpriz bir şekilde barodan bir avukat beklerken baro başkanı ve yönetim kurulu karakola gerektiği yerde gidebilmeli ve araç içerisindeki iletişim vasıtalarıyla orada sorun yaşayan bir genç meslektaşım doğrudan doğruya iletişime geçebilmeli. Böylelikle biz mesleğin itibarını daha yeni mesleğe başlayan arkadaşlarımızın arkasında güçlü bir baroyu kendilerine hissedecek bir şekilde çalışmalarını temin etmemiz lazım. Ekonomik bağımsızlıklarına tekrar dönmek istemiyorum. Bir son Bugün cümle. emeklilikte biz geriye gittik. 2009 yılında çıkan 5510 sayılı kanundan önce topluluk sigortasıyla özel bir emeklilik hakkımız vardı. Şimdi ne oldu? Bağkur'a biz dönüştürüldük. Hangi etkinliği, hangi protestoyu gördük? Hiçbir şeyi görmedik. Kamu diyoruz, kamu hizmetidir diyoruz. KDV'si lüks tüketimden alınıyor. %1 hiç olmazsa ekmek su budur dediğimiz savunmayı, avukatlık hizmetini temel gıda maddelerine ilişkin indirmemiz, %1'e çekilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Yine gençlerin yeni iş alanları için bugün Türkiye üzerinden yurt dışına çok miktarda sığınmacı göçmenler gidiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Hakları Sözleşmesi bu kişilere iade edilecekleri ülkeden avukat isteme hakkına sahipler. Biz buna sahip çıktığımız zaman... Evet, haklısınız. Hocam bir son cümle rica ediyorum. Çok geçtik süreyi hocam. Evet, doğru söylüyorlar. Efendim burada oturum benim uyarmam lazım. Uyarmam lazım. Doğru söylüyor Talat Hoca. Hoca. Zilin çaldığını geçtiysem özür dilerim. Estağfurullah. Bir son cümle. Doğru. Haklısınız. Başar Bey de haklı. Bir son cümle. Özür dilerim. Peki, estağfurullah. Peki, teşekkür ediyorum. Nasıl uygun gördüyseniz Sayın Ahi buyurunuz lütfen. Ben bütün sorunlardan bahsedildi ama biraz daha böyle çözüm odaklı gitmek gerekiyor. Ben şöyle bir soru sorayım. Şu anki baro yönetimini, başkanım kusura bakmayın, bir ay tatile çıkaralım. Yönetim kuruluyla falan filan. Bir ay tatile çıkardığımızda veya 2 ay çıkaralım. Baronun hizmetlerinde bir aksama olur mu? İşte servisleri, baro odaları, sicil servisi, ruhsat, kayıt vesaire. Olmaz. Çünkü işleyen bir sistemi var. İşleyen içerisinde bir memurları var, çalışanları var. Bu sistem işler. O zaman yönetime ne gerek var? Yok. Yönetim ne yapmalı? Yönetim bir kere proje üretmeli, politika üretmeli. O zaman sorunumuz bizim baronun herhangi bir proje veya politika üretmemesi. Şimdi bakıyorum baro ne? Şu anki pozisyonda tatile çıkarsak baro işleyebilecek bir pozisyon. Ama bizim istediğimiz baro bu değil. Bizim istediğimiz baro etkili ve yetkili bir baro olmak zorunda. Çünkü her avukat kendi dosyasının süper kahramanıdır. Kendi dosyasında müvekkilin haklarını savunmak için sürekli bir şekilde uykusundan feragat eder, çalışır, gerekirse cebinden feragat eder, ailesinden feragat eder. Ama baronun da avukatın arkasında durarak kendinden her şekilde feragat etmesi gerekir. Bunu nasıl yapabilir? Baro bir baskı grubudur. Baro bir izleme örgütüdür. Hukuka aykırılıkları izlemeli, hukuka aykırılıkları, yanlış hukuki uygulamaları raporlamalı. Bunları izlemeli ve bunları toplayıp bir baskı grubu olarak, bir çıkar grubu olarak ilgilerin önüne teker teker koymalı. Gerekirse uluslararası kurumlarla, uluslararası hukuk kurumlarıyla, Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yapmalı, ortak projeler geliştirmeli. Bizim hayalimizdeki baro bu. Sadece bu değil. Bakın bugün baronun hala
2 yılda bir seçiliyor baro yönetimleri. 2 yıllık, 4 yıllık, 6 yıllık belki uzun dönem, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli çözüm mekanizmaları üretmesi gerekiyor. Planlama yapması gerekiyor. Bugün baroda böyle bir şey yok. Biz diyoruz ki çalıştay yapacağız. Eski baro başkanları, eski yöneticiler gelsin. Oturalım, bir otele kapanalım 2 gün boyunca. Proje, plan üretelim ve bir hedef koyalım, aksiyon planı koyalım, stratejik eylem planı yapalım. Ve bu eylem planına tarih itibariyle bir zaman çizelgesi itibariyle uyalım, bunu değerlendirelim. Sivil toplum örgütleriyle işbirliklerini geliştirelim, baskı grubunu yapalım, dijital dönüşüme geçelim. Dijital dönüşüm dediğimiz şey sadece işte 2 tane web sitesi yaptın, bir tane mobil uygulama yaptın. Bu değil. Burada bir veri işlemeden bahsediyoruz. Bugün biz baroyu işletiyoruz ama baroda kaç avukat olduğundan başka bir bilgimiz yok. Kaç bağlı çalışan var, kaç büro var? Bunların yıllık cirosu nedir? Aylık kazancı nedir? En düşük ücret nedir? En yüksek ücret nedir? Ortalama ücretler nedir? Bunları bilmiyoruz. Hangi ilçelerde, nerede dağılmıştır bilmiyoruz. Bütün bunların hepsi bir veri ve değerlendirmesi lazım ki önümüzdeki stratejik planlamalara biz bunları yol haritası olarak koyalım. Ancak bu şekilde düzenleme yapabiliriz. Ve bizim projelerimizden bir tanesi BİM, BAM, BOM dediğimiz, kısaca özetlediğimiz Baro İletişim Merkezi, Baro Operasyon Merkezi ve Baro Meclisi. Baro Meclisi katılımcılığı ortaya koyan bir meclis. Bütün grupların olduğu, özellikle dezavantajlı grupların olduğu bir meclis. Bir son cümle. Baro İletişim Merkezi avukatın mutlaka ulaştığı, taleplerini, önerilerini sıraladığı ve mutlaka cevap aldığı BİMER benzeri bir yapı ve hiçbir talep cevapsız kalmayacak ve Baro Operasyon Merkezi ne olursa olsun avukata herhangi bir müdahalede, herhangi bir görevini engellemede, herhangi bir ters davranışta anında orada olup bu işi yapanların bir daha avukata dokunamayacağı şeklinde bir algı yaratmasını sağlayacağız. Peki. Ve son sözüm, mesleğini değil sevgili meslektaşım, baroyu değiştir. Peki, çok teşekkür ediyorum Gökhan Ahi. Hasan Kılıç, buyurunuz lütfen. Evet. Bu arada Başar Yaltı ve Cem Kaya Karatün'ün bana emanet 1,5 dakikaları var ekstra kapatırken efendim. Buyurunuz Sayın Kılıç. Şimdi şöyle belirteyim. Biz tabii bir kitapçığımız var. Bu kitapçıkta özellikle şunu ileteyim ben değerli meslektaşlarıma. Biz aslında yeni bir yönetim modeli anlayışı geliştirdik. Daha doğrusu sevgili meslektaşlarım, aslında barolarda bir yönetim modeli eksikliği var. Bunu da 15 yıldır buranın her kademesinde görev almamız neticesinde edindiğimiz birikimden kaynaklanarak ortaya koyduk. Şimdi neyi ifade etmek istiyorum? Biz her şeyi ama her şeyi yeni baştan düzenliyoruz ve eksik noktaların tamamıyla ilgili yarın bir başkanın dahi ilgilenmediği noktada kendi kendine çalışan bir sistemin ortaya çıkmasını istiyoruz ve bu anlamda bir yönetim modeli geliştirdik. Genç avukatlardan bağlı çalışan avukatlara, CMK avukatlarından kıdemli meslektaşlara, kreş projesinden avukat desteğe kadar, kütüphanelere kadar, uluslararası barolara kadar, avukat değişimine kadar her alanı ayrı ayrı düzenledik ve buradaki eksikliği mutlaka ve mutlaka gidereceğiz. Özellikle CMK avukatlarıyla ilgili bakın çözüm kurulunu oluşturuyoruz. Bu çözüm kurulu yönergesi çerçevesinde hareket edecek. Ücretlerin arttırılması, asgari ücret seviyesine çekilmesi, ek ücretler ödenmesi, çalışma koşulları, eğitimin düzenlenmesi gibi alanlarda birebir çalışma yapacak ve sadece bu alanda çalışacak bir birim olacak. Örneğin adliyelerdeki adliyelerdeki sorunlarımızla ilgili adliye yönetim projesini geliştiriyoruz ve orada adliye çözüm kurulunu kuruyoruz. Adalet Komisyonu Başkanı, Başsavcılıktan yetkililer ve avukatların da katılacağı bir modeli geliştireceğiz. İşte burada teknolojik bir birimi de devreye koyuyoruz. Baroline'dan tek merkezden ulaşacağınız eksiklikleri aktaracağınız bu bilgilerle ilgili size geri dönüşün sağlanacağı birimle buradaki bilgileri alınıp bu komisyonda, bu merkezde bu sorunlar çözülecek. Özellikle avukatın benim gördüğüm ulaşmasında ciddi sıkıntılar oluyor.
Örneğin bir komisyon merkezde çalışmak isteyen meslektaşımız bizi arıyor. Bunlarla ilgili, tamamıyla ilgili tek bir merkezden ulaşacağınız bir birim kuruyoruz. Akademiyi kuruyoruz. Bunun altında sürekli eğitim merkezini, bilim kurulunu oluşturuyoruz ve 3 aylık akademik takvimler oluşturulacak. Barolayından, büronuzdan seçerek eğitimlere katılacaksınız. Eksik noktaları da talepte bulunup yeni eğitim alanları açılacak şekilde düzenleyeceğiz. Ofis açmayla ilgili genç meslektaşların mutlaka yanında olacağız. Vergi yüküyle ilgili mutlaka ve mutlaka hem CMK hem normal avukatlık için çözüm bulmak zorundayız. Bu konuda özel çalışma yapacağız ve özel bir birim oluşturuyoruz. Baro konseyini oluşturuyoruz. Baro konseyi kaybeden meslektaşlarımızın da geleceği kısır çekişmeler değil, sadece ve sadece avukat sorunlarının çözümüne dönük çalışacak bir birim olacak. Etik kurul, meslek kurallarının güncellenmesi, avukatlar arası sorunların çözümü için kurulacak. Bu da büyük bir eksiklik ve iş alanlarıyla ilgili gayrimenkul alım satımı, anonim şirketler, veraset, vekaleti avukatın çıkarması gibi buradaki yazılımlar ve çözümlerle ilgili çok ciddi çalışmalar olacak. Mutlaka ve mutlaka bu alanlarda avukatla temsil zorunluluğu ve bilincinin geliştirilmesini sağlayacağız. Ekonomik yönden güçsüz düşen avukatın toplumun bütününü etkilediğini biliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Avukatı güçlendireceğiz. Avukat yoksa adalet yoktur, yargı yoktur, hukuk devleti yoktur. Vatandaşın tek ve gerçek temsilcisi olan avukatı yeniden rolüne büründüreceğiz. Yeniden İstanbul Barosu'nu sağlayacağız. Yeniden İstanbul Barosu diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Eren Keskin, buyurunuz lütfen. Biz ÖDAV olarak her şeyden önce avukatların sorunlarının daha önce de söylediğim gibi toplumsal sorunlardan ayrışmadığını son derece net bir şekilde biliyoruz. Bu nedenle toplumsal barışı temel olarak önümüze koyuyoruz. Her şeyden önemlisi biz hala 12 Eylül askeri darbesinin hazırladığı, yürürlüğe koyduğu anayasayla yönetiliyoruz. Her şeyden önce anayasanın değiştirilmesi amacıyla baroların üzerine düşen görevlerin yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Demokratik ve kısa, bütün hakları temel alan bir anayasa oluşturmayı, bu konuda çalışma yapmayı çok önemsiyoruz. Kadınların baro yönetimlerinde kadınların ve LGBTİ bireylerin daha çok yer alması gerektiğine inanıyoruz. Yine kadın meslektaşlarımızın özellikle mahkemelerde kreş sorunlarının, çocuk oyun alanlarının çoğaltılması için çalışma yapmayı amaçlıyoruz. Bugün mesela bir avukat arkadaşım bana söyledi, arabam olmadığı için ben bilmiyordum ama avukatlar için otopark sorununun çok önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Bunlar için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Stajyerlerin sorunlarını, staj eğitim merkezlerinin daha geniş kapsamlı çalışmasını amaçlıyoruz. Yine avukatlık mesleğinde sivilleşme, tırnak içinde sivilleşmeyi getirmeyi amaçlıyoruz. Neden biz yargılanırken Adalet Bakanlığı'ndan izin alınsın? Eğer bir izin alınacaksa barolardan izin alınması gerekir. Böyle düşünüyoruz. Barolarda demokratikleştirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Çifte standartı ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılmasını amaçlıyoruz ve bu konuda özel çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında yaşadığımız coğrafyada çok önemli bir sorun var. Sığınmacılar gibi. Örneğin geçici koruma yönetmeliğinde sığınma merkezlerine, AFAD kamplarına, geri gönderme merkezlerine en büyük mülki amirden izin alınarak girme hakkımız varken her türlü sivil toplum örgütüne AFAD kampları ve geri gönderme merkezleri kapalı. Buralarda çok büyük hak ihlalleri işleniyor. Biz ÖDAV olarak bu geri gönderme merkezlerine ve AFAD kamplarına girmeyi, zorlamayı amaçlıyoruz. Bunun dışında bugün örneğin Ömer Kabili birkaç gün önce bir meslektaşımız çok haksız bir uygulamayla karşılaştı. Tutuklandı. Bir gecede olsa tutuklu kaldı ve biz
ona sahip çıkarken tarzı benim tarzım olmasa da diyerek onu bir miktar itibarsızlaştırmayı gerçekleştirmeden tüm meslektaşlarımızın siyasi görüşleri, tavırları ne olursa olsun ayrımsız olarak onların yanında yer almayı vaat ediyoruz. Baroyu demokratikleştirmeyi vaat ediyoruz ÖDAV olarak. Çok teşekkür ediyorum Eren Keskin. Sözüm söz Başar Bey, ek süreyi Cem Bey de başlayabilir tabii ki de. Birer dakika ek süre vereceğim. Son konuşmacı olarak da Sayın Durakoğlu'na. Buyurunuz lütfen. İsterse tabii sizin ek sürelerinizi yapalım. Son konuşmacı Durakoğlu olsun. Buyurun efendim. Tabii elbette. Buyurun. Hocama yok mu? Cem Bey. Durakoğlu'na. Hocama diyor. Kime? Hocama ek süre yok o zaman. Hayır, ona yok. O dengeleri alt üst etti. Buyurun Başar Bey. Şimdi arkadaşlar burada sayılan, çözüm olarak sayılan her öneri bizim kitapçığımızda var. Hatta önce biz bunları söyledik. 1,5 yıldır planlı şekilde çalışıyoruz. Ama daha temel şeylerden ben söz ediyorum. Nedir o temel şey? Problemi anlamayanlar problemi çözemezler. Bir sorunu tanımlayamayanlar problemi çözemezler. Problemin kaynağı olanlar da, problemi yaratanlar da problemi çözemezler. Onun için örneğin avukat hareketi olarak diyoruz ki elbette karakola düşen arkadaşımıza yardım etmek bir iştir. Başarılı da bir iştir. Ama sorun avukatı karakola düşürmemektir. Kimsenin aklından avukatı karakola götürmek gelmemelidir. Karakoldaki amirin, polisin, bilmem neyin aklının ucundan geçmemesidir. Savcının aklından işte sen şusun busun parmağını uzatmak geçmemelidir. Onun için bakın sorunun kaynağına inmemiz gerekiyor. Sorunun kaynağını ancak bu mantıkla çözeriz. Avukat hareketinin farkı burada. Biz bir Türkiye hareketiyiz. Onun için Türkiye'ye hitap ederek konuşuyoruz. Fakat İstanbul çok önemli. İstanbul kutup yıldızı. Bütün barolar, bütün hukuk kurumları 140 yıllık geçmişine bakarak ona yöneliyor. Onun aldığı tavra bakarak diyor ki ben şu şekilde tavır alacağım veya bu şekilde aktif veya pasif davranacağım. İstanbul Barosu yönetimine avukat hareketi geldiği zaman inanın Türkiye'de hukukun şekli değişecek. Hatta iddialıyız. Muhalefetin bile şekli değişecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Cem Bey sizin de ek sürenizi kullanıp Durakoğlu'yla bu turu bitireceğiz. Bir şey yapamadığım için tek kalan bir şeyden bahsedeyim. Yılında tanıdığım avukat şu anda tutuklu. Yani beraber aynı davalara girdik. Tabii yargılamalar adil olsun, onlar yargılansın. Ama biz çözüm yolu olarak baroların, acaba Barolar Birliği ve İstanbul Barosu kaç avukat tutuklu biliyor mu? Hükümlü demiyorum. Tutuklu ne demek biliyor musunuz? Hakkındaki suç, özür dilerim bunca avukata yapmıyorum. Dinleyenlerin avukat olmayanlar da olduğu için söylüyorum. Hakkında bir yargılama var, karar verilmemiş, tedbir olarak cezaevinde tutuluyor. Bu avukatlar savunma gerektiği gibi hizmeti alabiliyorlar mı? Bu avukatlar ailelerine, dosyalarına bakılabiliyor mu? Bunun için barolar ne yapıyor? Ben bilmiyorum. Yani baroların da hiçbir şey yapabildiğini zannetmiyorum. O kadar çok tutuklu var ki. Buna bile çözüm bulmak için hep beraber olmamız lazım. O kadar basit ki çözümü. Adalet Bakanlığı da bilmiyor, Barolar Birliği de bilmiyor. Birçok baroda kaç tane üyesinin tutuklu olduğunu bilmiyor. Bunu halletmenin yolu oradaki tutuklulara ben selam olsun buradan diyorum eğer izleyebiliyorlarsa ki internet kötü izleyemiyorlar. Daha sonra görecekler. Onların haklarının korunabilmesi için baroların güçlü ve dik olması lazım. Korkusuz olması lazım, bağımsız olması lazım. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Sayın Durakoğlu buyurunuz Çok son teşekkür turun ederim. son konuşması sizde. Burada çok güzel şeyler söylendi gerçekten. Buraya not aldım. İstanbul Barosu kutup yıldızı denildi. İstanbul Barosu en büyük sivil toplum örgütü denildi. İstanbul Barosu çok önemli. Dünyanın 3. büyük barosu, 3 büyük barosundan birisi olduğu söylendi falan. Ben de katılıyorum da bu nasıl olduğu da konuşmak gerekiyor galiba. Gerçekten de İstanbul Barosu bugün bir baro olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İstanbul Barosu bugün sadece
onun başkanının, yöneticilerinin, çalışanlarının ya da İstanbul Barosu sadece avukatların bile değil, onun ötesinde bu ülkede hak mücadelesi içerisine giren, hukuk mücadelesi içerisine giren bütün yurttaşların bir umut merkezi konumuna geldi. Bunun çok önemli olduğunu, bu konuma gelmesinde bugünkü baro yöneticileri kadar geriye dönük olarak da pek çok baro yöneticisinin çok ciddi bir katkısının olduğunun bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sorun sadece burada değil. Sorun bu ülkede yaşanan gerçekliğin doğru tespitinde. Bakın, bu ülkede avukatların bence en temel sorunu yargının bağımsız ve tarafsız olamamasıdır. Yargı bağımsız ve tarafsız değilse orada avukatlık yapılamaz. Bu temel sorunu görerek bu mücadelenin içerisine girmek gerekiyor. Temel siyaset budur. Söylenen ve yaşanan sorunların pek çoğunun temelinde de bu vardır. Bu temeli görmeden bu işi yapamazsınız. Yani bunu bir siyaset görmek, ben siyasetten üstü kalacağım demek, siyasetle uğraşmayacağım demek falan, bunların hiçbirisi çözüm değildir. Siyasetle uğraşmamak demek, hukukun siyaset olduğu, siyasetin hukuk olduğu bir yerde siyasetle uğraşmayacağını söylemek, var olana rağmetmektir, boyun eğmektir, rıza göstermektir. Bu asla söz konusu olamaz. Ama İstanbul Barosu'nun bir dik duruşu da vardır. Burası Cumhuriyet'in merkezidir bir anlamda. Cumhuriyet değerlerinin merkezidir. Atatürkçülüğün merkezidir İstanbul Barosu. Bu bir ayrımcılık değildir. Bu birilerini itelemek değildir. Buradaki arkadaşlarımın pek çoğu söyledi. Pek çoğuyla birlikte çalışmışız. İtelediysek nasıl çalıştık ki? Yani bütün bunları değerlendirmeden böyle sadece suçlayıcı ifadelerde tatmin aramanın çok doğru olmadığını inanıyorum. Bakın, ilkeli duruşun en temel göstergelerinden birisini İstanbul Barosu 15 Temmuz 2016 günü yaşatmıştır bu ülkeye. Bu ülkede 15 Temmuz 2016 günü daha darbenin kim tarafından yapıldığı belli olmadan daha o alçakça sortiler yapılmaya devam edilirken İstanbul Barosu orada burada falan değil, kendi web sitesinde açıkça darbeye karşıtlığını ilan eden tek demokratik kitle örgütüdür. Tek demokratik kitle örgütüdür. Ama aynı İstanbul Barosu 5 gün sonra olağanüstü hal ilan edildiğinde de bu siyasal iktidarın yargı sabıkasının FETÖ'yle mücadele için değil, olağanüstü halin daha da ileri giderek muhalefetin sindirilmesi için kullanılacağını söyleyen, bugün de aynı şekilde bütün bu ibareleri web sitesinde hala bulunduran yönetimin kendisidir. 16 Nisan günü bu ülkede yaşanan rejim değişikliğine direnen en önemli kurumsallıktır. Bu duruşlar önemlidir. Ama bu duruşlar sadece siyaset olarak ifade edilen bir duruş değildir. Onun ötesinde anlamlar vardır bu duruşların içerisinde. Bu ülkede eğer bugün daha az işkence ve kötü muamele konuşuluyorsa bu avukatlar yüzünden olmuştur. Hakimlerin daha duyarlı olduğu için değil, savcıların ya da daha insaflı olduğu için değil, polisin daha değiştiği için falan değil. Bu işte biraz evvel anlatılmaya çalışılan CMK avukatları sayesinde, onların gece yarıları sorgulara gitmeleri sayesinde olabilmiştir. İstanbul Barosu bunları başarabilmiş bir kurumsallıktır. Bugün İstanbul Barosu sadece adli yardımda kadına karşı şiddet konusundaki gösterdiği duyarlılıkla 5000 avukatı eğiterek yaptığı mücadeleler sonucunda kadına karşı şiddet noktasında 81 ilde İstanbul'un nüfus oranlaması bakımından bu iktidarın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın istatistikleriyle söylüyorum 65. sıraya çekebilmişse bizim sayemizde olabilmiştir bu. Bu mücadeleler yapılmaya devam etmektedir. Yani ikinci kez çaldığı için kesiyorum burada. Bir son cümle alayım çünkü son turumuz, o yüzden. Bu süreç içerisinde avukata dokunan çok fazla hizmetler de söz konusu olmuştur. Yani yeni binasının yapılmasından, staj eğitimin taşınmasından, sosyal tesislerin gerçekleştirilmesinden, servislerin getirilmesinden, adliyelerden modern alanların oluşturulmasına kadar pek çok şeyi başarmış bir kurumsallıktır. Yani bir ilkeli duruş vardır. Bu ilkeli duruşun ifade ettiği bir anlam vardır ve onun getirdiği de hizmetler vardır. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Durakoğlu. Benim anladığım tatile gitmiyor. Ben öyle anladım. Yani siz git. Şimdi efendim böylece son turu, son konu.
da bence bir başarıdır. Bakın gerçekten de yönetim her yerden yayın yapılabildiği için. Yönetim tatile gittiğinde eğer bir kurumsallıkta bir şey değişmeyecekse bu başarıdır Gökhan Bey. O kurumsallık sağlanabilmiştir. Bunu da başarı olarak görüyorum. O da bir önemli bir şey gerçekten. Yok tam yani işte gazetecilik şeyi böyle hani yok tabii ki de olmayacak. Öyle tatlı bir final yapalım dedim. Şimdi efendim son turu da bitirdik. Son 2 soruyu alacağım ve ondan sonra yayınımızı kapatıyoruz. Yaklaşık 5-6 saattir hepimiz buradayız. Ne kadar yorgun olduğunuzu görebiliyorum ama gerçekten de bir kutup yıldızı İstanbul Barosu Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Dolayısıyla hepimizin kulaklarımızı açıp gözlerimizi açıp bu meseleyi dinlememiz lazım. İlk soruyu Sayın Doçent Doktor Hasan Sınar'dan almak isterim efendim. Buyurunuz lütfen. Ben bütün başkan adaylarımıza öncelikle başarılar diliyorum. Ayrıca bunun yanı sıra yaklaşık 2 saati aşkın süredir burada son derece saygılı ve medeni bir tartışma ortamını bizlere izlettikleri için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Darısı siyasetçilerimizin de başına inşallah. Amin inşallah. Şimdi Sayın Başkan adaylarımız bahsettiler. Avukatlık mesleğinin çok önemli sorunları var ve önümüzdeki sanki en büyük sorun da hukuk fakültelerinin ve fakülte kontenjanlarındaki asimetrik artışın avukatlık mesleğine olan yansıması gibi görünüyor. Başkan adaylarımız da belirttiler. Sadece bu yıl 16.000'den fazla öğrenci hukuk fakültesine intisap etti ve hukuk fakültesinde şu an okuyan öğrenci sayısı 50.000'in üzerinde. Bunların büyük çoğunluğunun, ezici çoğunluğunun avukatlık mesleğini tercih edeceği gerçeğini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 5 yılda bu kadar sayıda avukatın aramıza katılacağını düşünmek hakikaten aslında sorunun boyutlarını ortaya koyabilmek açısından çok önemli. Fakat kusuru olmayan kim derseniz bu çocuklar. Bu hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara yardımcı olmamız lazım. Kendilerini geliştirebilmeleri anlamında. Evet. Fakat fakülteden mezun oldukları andan itibaren yapayalnızlar. Bu bağlamda hep şu söylenir hukuk öğrencilerine: aman kendinizi geliştirin ve bir alanda, hangi alanda kendinizi daha mutlu, iyi hissediyorsanız, ileride o alanda çalışmak istiyorsanız o konuda ihtisas yapın, uzmanlaşın. Evet. Çok güzel, çok doğru. Gerçekten de gelişmiş ülkelerde uzman avukatlık diye bir müessese vardır ve bunun kriterleri vardır. Fakat Türkiye'ye baktığınızda bir avukat pekala ortaya çıkıp ben bilişim hukuku uzmanıyım ya da ben spor hukuku uzmanıyım diyebilir. Ama bu uzmanlığınızın kaynağı nedir diye sorduğunuzda objektif, ölçülebilir, denetlenebilir bir kriter ortaya koyamaz. Soruyu rica ediyorum hocam. Soru şu, evet. Ben değerli başkan adaylarımızın bu konuda bir yasal düzenleme yapılması elbette beklentimizdir ama bugünkü siyasi düzende bu çok gerçekçi bir beklenti değil. Baronun proaktif bir tavır alması ve avukatlık mesleğinde uzmanlaşmayı sağlayabilmesi için acaba Sayın Başkan adaylarımız nasıl bir çözüm önerisi, nasıl bir proje ortaya koymayı düşünürler? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hasan Sınar. Avukat Doktor Erkan Sarıtaş'ın da sorusunu dinleyelim. Çok hızlı bir tur yapmak zorundayım çünkü artık neredeyse ertesi günün kapısına dayandık ve 24 saat sonra da seçim süreci başlayacak. Evet, alabilir miyim soruyu efendim? Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyorum. Çok kısa soracağım. Yaşasın. Eğitimle ilgili çok fazla gündem yoğunluğundan bir değinilme fırsatı belki bulunamadı ama baroların asli görevlerinden bir tanesi meslek içi eğitimin sağlanması. Bunun içine CMK'yı da, bunun içine staj eğitimini de genel olarak meslektaşların bütününe yönelik eğitimleri de katabiliriz. Hasan Bey kısmen değindi, Başar Bey de değindi. Adayların tamamının bu eğitimle ilgili genel politikaları neler? Ben bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cem Kaya Karatün'le hemen hızlıca 1 dakikalık bu son turumuza başlıyoruz. Yani 10 dakika içinde bu turu da böylece tamamlayıp geceyi kapatmış olacağız. Mikrofon evet gerçekten de kayboldu, farkındayım. Çünkü sorulara gitti. Hemen alabilir miyiz? Evet, onu gönderelim. Buyurun efendim. Değerli hocam, teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir soru sordunuz. Bir de tespitte bulundunuz, avukatların branşlaşması. Yani New York Barosu'nda nasıl oluyor acaba diye, Amerika'yı keşfetmek gibi bir şey. New York Barosu çeşitli hukuk fakültelerine yazı gönderiyor. Diyor ki bu sene ben 30 tane avukatı baroma kaydedeceğim. Diğeri boşuna çabalamayın. Ona göre öğrenci alın, ona göre mezun edin. Böyle bir kriter var. Güçlü bir baro. Yani bu kadar güçlü baro. Bizde öyle güçlü baro var mı? Hayır. O kadar güçlü değiliz. Yine sizin sorunuzla beraber birleştirerek sorayım. Branşlaşmayı sağlayacak avukatların özgür ve bağımsızlığı ne?
ekonomik anlamda özgürlüğü. Avukat, şimdi çoğu avukat arkadaşımız şikayetçi. Diyorlar ki, yani eskiden veraset ilamlarına bakıyorduk. 1000 lira, 2000 lira alıyorduk. Onlar artık noterler bakıyor. Şimdi büro kiralarını 2000-3000 lira, ki çoğu arkadaşımız çok daha lüks bürolarda duruyor, karşılayamadığı bu dönemde hala o 1000 lira, 2000 lirayı bekliyorlarsa olmaz. Avukatlığın hakikaten hizmet veren, çok gerekli bir meslek dalı olduğunu, doktorlar gibi bir hizmet veriyor. Bu hizmeti gerçekleştiren kişilerin ekonomik olarak rahat olması lazım. Yani bağımsızlık ekonomik alanda da olacak, özgürlük orada da olacak. İnanın ondan sonra branşlaşma gelecek. Ben mesela hiç istemeden ceza hukukuna yönlendim. Daha çok ceza hukuku ile ilgili araştırmalar geliyor. Bu beni orada daha ekonomik olarak yukarıya çıkartıyor. Yani her şeyin çözümü, başkana biraz orada katılıyorum. Hem Ankara hem baroların güçlü olması hem de bizim birlik olmamız, ancak böyle olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler Sayın Yaltı. Hemen yanınıza iletmenizi rica edeceğim. Evet, Başar Bey buyurun. Evet, hocam çok önemli bir soru sordunuz ama ben önce oradan daha cevabı kısa olduğu için başlayacağım. Bu programa baktığınız zaman göreceksiniz, Avukatlık Akademisi konusunu burada gündeme aldık ve bunu yapabilecek kapasitede ve güçteyiz. Daha ileri gidelim. Biz aynı zamanda üniversitelerle mutlaka işbirliği kuracağız. Bakın ben doktoramı sırf bunun için tamamladım. Daha ek bir şey söyleyeyim. Avukatların kendilerini geliştirmeleri için onlara imkan sağlayacağız. Doktora eğitimleri için. Hatta baro belli konularda, özellikle hukuk sosyolojisi ve yargı sosyolojisi alanlarında konu tespit edecek, ona göre doktora öğrencileri alacak ve yardım edecek. Uzmanlaşma konusuna gelince, şimdi biliyorsunuz meslek kurallarına göre bizde yasak, avukatlık kanununa göre. Ama ben Barolar Birliği yönetimindeyken orada bunu acaba nasıl aşabiliriz diye bir proje geliştirmiştik. Çünkü çağımızın gereği olarak uzmanlaşma ister istemez giriyor. Bilim değişiyor, toplumsal hayat değişiyor, her şey değişiyor, gelişiyor. Bunun için şu andaki mevzuat çerçevesinde bile belli sertifika programlarının olabileceğini, bunun yalnız Barolar Birliği'nin güdümünde yapılabileceğini, önerilerini hazırladık. Her şey var aslında Barolar Birliği'nde. İstanbul Barosu, işte kutup yıldızı dediğim bu. Buna örnek olması, örneklik etmesi gerekirken bu işi savsaklıyor. Bunu İstanbul Barosu yönetimine gelirsek yaparız. Ama usulünü de tabii yasal değişiklik ayrı bir şey. Yani sorunun farkındayız. Bunu bilmenizi isterim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yaltı. Kaptan Yılmaz buyurun. Bir önceki konuşmamda değindim. Mevzuatın özellikle büyüklüğü ve genişliği düşünülürse uzmanlaşma olmadan avukatlık mesleğinin nitelikli olarak ifası imkansız bir noktadadır. Bunu kabul etmek lazım. Uzmanlaşmayı sağlayacak yöntem, iki soru aslında bir iç içe birbirini tamamlayan sorular, eğitimdir. Bu noktada çok da haksızlık etmek istemem. İstanbul Barosu gerek eğitim merkezleriyle gerek komisyonları vasıtasıyla meslektaşların eğitme çabası içindedir. Sırf seçim psikolojisiyle yapılanı görmemek yakışıksız olur. Bu anlamda İstanbul Barosu'nun çabasını takdir etmek lazım. Yetersizliğini konuşmak lazım. Ben geçen Sayın Başkan'ın üniversitelerle birlikte diyalog yoluyla yüksek lisans yapma, meslektaşlara yaptırma ve bunun ekonomik olarak uygun anlaşmalarını bir proje olarak seslendirdiğini duydum. Gecikmiş bir projedir ama bunun yolu ve yöntemi buradan geçer. Ya mesleki eğitimlerle bunu mecbur kılmak zorundasınız. Özellikle İstanbul'da mesleği icra etmenin zorluğu, zaman sorunu düşünülürse meslektaşların yüksek lisans için sınava hazırlanma zamanları bile kalmıyor. Bu baroda olmak zorunda. Hizmeti ayağa götürmek mümkün müdür? Elektronik çağda bu da mümkündür. Dersleri internet üzerinden vererek bunu yapabilirsiniz. Sayın Başkan baronun yolunu ezbere bilir. Biraz da kinayeli söyleyeyim. Biz adliyelerin yolunu biliriz. Ama o baronun yolunu bilmediğimizden, gidemediğimizden, zamansızlıktan
bürolardan bu eğitimin verileceği bir dijital sistemin kurulmasını taahhüt ediyoruz. Kuracağımızı taahhüt ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Talat Can Polat, buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Uzmanlaşma son derece önemli. Bugün ben üniversitede 3 yıldan beri iş hukuku uygulamalı yüksek lisansı açmak istiyorum. Henüz izin alamadım. Şimdi Türkiye'de uzmanlaşmayı üniversitelerde bile özel hukuk ve kamu hukuku diye yapılıyor. Avrupa'ya gittiğiniz zaman gülüyorlar. Özel hukukun hangi alanında uzmanlaştınız? Ticaret hukukunda mı uzmanlaştınız? İcra iflasda mı? İş hukuku mu? Hangi alan? Daha oradan başlayarak bizim sorunlarımız geliyor buraya. Diğer taraftan ben üniversitede yüksek lisans doktora derslerinde avukat arkadaşlarımı gördüğüm zaman bakın az önce konuştuğumuz ücretli avukat arkadaşlar gelip derslere devam edemiyorlar. Nasıl bir uzmanlaşmadan bahsedeceğiz? İzin vermiyor yanında çalıştığım avukat diyor. Dersini takip edemiyor, tezini yazamıyor. Çok aşırı bir iş yükünün altında eziliyor. Bunların sakin bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Nedir? Haftanın belirli günleri izinli sayılmaları ya da yarım gün çalışmaları ve ekonomik bağımsızlıklar olmadan da hiçbir şeyi başarma şansımız mümkün değil. Diğer taraftan hukuk siyasetin ta kendisidir. Ancak hangi ilçe partinin hangi ilçe başkanıyla uğraşmak bizim işimiz değil. Bizim işimiz hukuk siyasetidir, hukuk zihniyetidir. İki kişinin olduğu yerde hukuk vardır diye biz her zaman anlatırız. Dolayısıyla ülkedeki her türlü sorunlar bizim ilgi alanımıza girmektedir ve bar olarak da biz bunlara aktif bir şekilde mutlaka dahil olacağız. Tüm sorunlara somut çözüm önerileriyle birlikte hareket ettiğimizde netice alıyoruz. Ömer Kavli'nin olayında biz bunu yaşadık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkes grupçuluk, ideoloji gözetmeksizin buradaki avukatlık mesleğine yönelik bir işlem söz konusuydu. Tutuklama avukatlık mesleğini tutukluyordu. Hepimiz karşı çıktık ve ertesi gün sonucu aldık. Benzer olaylara hep birlikte karşı çıktığımız takdirde somut çözüm alabileceğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gökhan Ahi, buyurunuz efendim. Ben soruları birleştirip tek bir cevap vereyim diyorum. Buyurun. Üniversite kısmı, hukuk fakülteleri kısmı. Zaten bununla ilgili şöyle bir çalışma yapacağız. Dünyadaki hukuk fakültelerinin kriterleri neyse bu kriterleri alıp önümüze koyacağız ve bizim Türkiye'deki hukuk fakültelerini bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu değerlendirmede zaten akkara belli olmuş olacak. Ondan sonra bu üniversitelerin yani değerlendirme altında kalmış üniversiteleri de açıkça net bir şekilde ifşa ederek bir şekilde tercih edilmemelerini sağlayacağız. Stajyer alımını sınırlayacağımızı zaten söylemiştim. Bunun dışında eğitim kısmı gerçekten önemli. Baronun bu kadar kişi eğitmesi mümkün değil. 41.000 kişiden bahsediyoruz. Ama teknoloji gelişti. Bakın şu an bu yayını bile teknolojiyle herhangi bir televizyon kanalına bağlı olmadan yapabiliyorsak uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemlerini çok iyi kullanarak her türlü yayını ve her türlü eğitimi yapabiliriz. Ama avukatlık mesleğine ilişkin bilgi beceri gerektiren ve deneyim gerektiren işlerde tabii ki uzaktan eğitim değil, yerinde eğitim çok önemli. Özellikle CMK servisleri için söylüyorum. Zamanında toplantılar vardı aylık. Ben bu servislere gittiğimde CMK avukatı olarak görev yaptığımda her ay gitmiş olduğum toplantılarda bir deneyim paylaşılıyordu ve bu deneyimden biz çok fazla şey kazanıyorduk, çok fazla eğitiliyorduk. Bugün niye yok bu CMK toplantıları? Çünkü CMK avukatları örgütleniyor diye yok. Eski başkanlar döneminden kaldırılan bir adet. Halbuki bu deneyim paylaşımı çok önemli. Peki niye geliyoruz? Mentorluk denilen bir kavram var. Bugün Sayın Mehmet Gün aramızda. Mehmet Gün çok önemli hukuk dünyasında bir mentordur mesela. Genç avukatlara hangi alanda çalışıp hangi alanda çalışılmayacağı konusunda tavsiyeler veriyor, yol gösteriyor, onları alıp sahanın içerisine koyuyor, deneyim kazanmalarını sağlıyor. Aynı şekilde yüksek lisans programlarında da hem deneyim hem eğitim. Bakın önemli olan artık yeni nesil sadece eğitim istemiyor, aynı zamanda deneyim paylaşılmasını da istiyor. O yüzden genç avukatlara sadece böyle dümdüz sınıflara koyup eğitim yapmak değil, deneyim kazandırmak da çok önemli ve kişisel gelişim. Bugün hiçbir hukuk fakültesinde sözleşme teknikleri, müzakere teknikleri, beden dili, hitabet bunlar öğretilmiyor. Hukuk İngilizcesi var baroda ama yeterli değil. Bunların hepsinin daha fazla yapılması lazım. Son sözüm şu, tabii ki sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur diyor Atatürk. Bizde kültür sanat projeleri olan tek grup olduğumuzu söyleyeyim ve bitireyim. Teşekkür ediyorum Gökhan Ahi. Hasan Kılıç, buyurunuz efendim.
Ben tabii şu açıdan bakmak isterim. Eğitim çok önemli bir alan. Eğitimle ilgili biz açıkçası çok önemli bir proje sunduğumuzu düşünüyorum ve bunu çok erken bir bölümde açıkladık. Meslek içi eğitim bütün genç ve kıdemli meslektaşların ihtiyaç duyduğu bir alan ve bunu bir başka modelle geliştirmek gerekir. Az önce belirttim, biz bunu akademi çatısı altında düzenliyoruz. Burada sürekli eğitim merkezini kuruyoruz akademi çatısı altında. Önce akademiyi oluşturacağız, sürekli eğitim merkezi ve bilim kurulu. Bilim kurulu avukatlar ve hocalardan oluşacak ve bu konuyu özel düzenleyecek bir kurul ve bu alanda ciddi anlamda çalışmalar yapacak ve staj eğitimle ilgili de çalışma yürütecek olan kurulumuz. Burada 3 aylık akademik takvimler yayınlanacak. Meslektaşlarımız bürolarından bu takvimleri seçecek. Örneğin 25 Aralık'ta şu tarihli eğitime katılmak istiyorum diye siteye girip oradan eğitim tarihini seçecek ve eğitime katılacak. Eksik olan eğitimle ilgili de meslektaşlarımız örneğin 10 kişilik bir talep geldiğinde o alanda mutlaka eğitim açılacak. Eğitim olmazsa olmaz. Bunun gerçekten kurumsal bir çatı altında toplanması ve gelecek dönemlere taşınacak şekilde çözülmesi gerekir. Bunun da bu çatı altında olabileceğini düşünüyorum. Özellikle hukuk fakülteleriyle ilgili nitelikleri, kriterleri ortaya koyacak bir çalışma yapacağız. Mutlaka bunları bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendireceğiz ve kamuoyuna ilan edeceğiz. Hiçbir sorunu şöyle çözemeyiz. Öncelikle burada ciddi bir sorunumuz olduğunu bilmeliyiz. Ama sorunu bütün unsurlarını değerlendirerek çözmeliyiz. Yani buradaki eksikliği şöyle gidermek gerekir. İş alanlarını orada açmak gerekir. Örneğin bütün müdürlüklerin buradaki mezunlar tarafından alınması gerekir. Hakim yardımcılığı ve noter yardımcılığı şeklinde bir alanın geliştirilmesi gerekir. Ve bu şekilde bu soruna çözüm sağlanması gerekir. Peki. Kontenjanların kısıtlanması gerekir. Hemen bir cümle bitiriyorum. Ve özellikle bu artışla ilgili seçimden hemen sonra bütün baroların katılacağı sağlıklı, gerçekçi bir çözüm için acil şekilde adım atılması gerekir. Biz hemen 1. ayda bunu mutlaka ve mutlaka yapacağız. Bu köklü soruna mutlaka çözüm bulacağız. Çok teşekkür ediyorum. Eren Keskin, buyurunuz efendim. Hocamızın sorduğu soru gerçekten çok önemli. Çünkü hukuk fakültelerindeki eğitimin oldukça niteliksiz hale geldiğini son dönemde yaşıyoruz. Çok fazla özel üniversite açıldı ve iyi eğitim verilmiyor. İyi eğitim verebilecek hocalar da görevden el çektiriliyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Bunu tartışmadan eğitimin nitelikli hale gelmesini tartışamayız. Bakın geçtiğimiz günlerde çok önemli bir hukuk profesörü artık görev yapamıyorum diyerek görevinden ayrıldı. Birçok hukukçu görevlerinden alındı devlet tarafından. Özellikle atıldılar. Bütün bunları tartışmadan hukuk eğitimindeki kaliteyi de tartışamayız. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bunu topluma anlatamıyoruz. Bizim burada yaptığımız tartışmayı biz birkaç yıl önce televizyonlarda yapabilirdik. Eskiden bütün baro adayları çıkarılırdı ve tartıştırılırdı. Biz de anlatırdık halkımıza, derdimizi anlatırdık hukukçular olarak. Bugün burada bir iki aday dışında televizyonlara çıkabilecek tek aday yok. Çünkü iktidar gibi düşünmüyoruz. Böyle bir hukuk anlayışı olamaz. Yani bütün bunların olduğu bir coğrafyada siz ne eğitimin doğru dürüst olmasını bekleyebilirsiniz. Bu kadar tekçi, tek bir kişiye bağlı bir yargıdan söz ediyoruz. Böyle bir durumda hiçbir şeyin önünü açabilmemiz mümkün değil. Bizler meslek içi eğitimi arttırmayı planlıyoruz. Yapabileceğimiz barolar olarak tek şey bu. Staj eğitiminin daha derinleştirilmesi, uluslararası hukukun daha net öğretilmesi. Yani üniversitelerin yapmadığını barolar artık stajyerlere ve meslek içi eğitimde öğretmeye çalışacaklar. Başka bir çaremiz yok. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keskin ve gecenin son konuşması Sayın Durakoğlu'ndan bu sorulara yanıt verirken buyurunuz efendim. Ben de iki soruyu birleştirerek yanıtlamak istiyorum. Elbette. Gerçekten de bu konu son derece önemli.
Ancak yani burada söylenenleri değerlendirdiğim zaman onunla birleştirerek bazı yanıtlar vermek istiyorum. Şimdi biz bu alanda gerçekten uzmanlaşmanın şart olmasını giderek de meslek içi eğitiminde ona bağlı olarak geliştirilmesi sürecini son 2 yılda deneyimliyoruz. Son 2 yıldır pek çok şey yaptık. Mesela pek çok sertifika programı yaptık. 2 üniversiteyle anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmalar neticesinde meslektaşlarımızın doğrudan doğruya yüksek lisans yapmalarını sağlayacak sadece ekonomik olanakları değil, çok ciddi ekonomik olanakları getirdik ama onunla birlikte nasıl, ne koşulda yapacakları konusunda da belirgin anlaşmalar yaptık. O anlaşmaları giderek büyütüp devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada yeni dönemde bütün bu deneyimlediklerimizin çerçevesinde söylüyorum, bir önemli staj eğitim merkezimize paralel olarak o staj eğitimi devam ettirecek ama sürekli eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Bu sürekli eğitim merkezi İngilizce'de yıllardır devam ettiğimiz 41. kurunu açtık şimdi. Yıllardır devam ettiğimiz anlayışı biraz daha profesyonelleştirerek götürmeye çalışacağız. Öbür tarafta sertifika eğitimleri vermeye çalışacağız. Bu alanda çok ciddi insan kaynakları gücü var. Çünkü İstanbul Barosu'nun o gücü kullanmaya çalışacağız. Onunla birlikte de demin anlatmaya çalıştığım üniversitelerle anlaşmaları biraz daha büyüterek yine yüksek lisans programlarını özendirmeye çalışacağız. Bu arada belki kendi deneyimlediğimiz hukukun bakir alanları diye nitelendirdiğimiz alanlara meslektaşlarımızı, genç meslektaşlarımızı yönlendireceğiz. Bizim zaten uzaktan eğitimi sağlayan bir baro vizyonumuz var. Bugün zaten meslektaşlarımız İstanbul Barosu'nun yapıldığı bir paneli kendi bürosundan, evinden izleyebiliyor. İhtiyaç duyduğu alanlarda en yetkin hocalarla yapılmış sohbetleri izleyebiliyor. Bütün bunlar yapılmış vaziyette zaten. Ama önemli olan bir şey var burada. Bunu mutlaka görmeliyiz. Ben eğitim yapmak istiyorum, ben meslek içi eğitim yapmak istiyorum, ben sertifika alacağım, ben diploma alacağım falan olmuyor bunlar. Bir pedagojik formasyon denen bir şey var. Bir son cümle. Bu anlaşmaları da yapabilmek gerekiyor. Önemli olan nokta bu. Biz önümüzdeki dönemde doğrudan doğruya bir danışmanla bunu götürmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Peki Sayın Durakol, çok teşekkür ediyorum. Uzun bir geceydi. Yaklaşık 5,5-6 saattir buradayız. Şu ana kadar turlarda Hukuk Akademisi'nin sektör adına yönelttiği soruları sorduk. Aralarda da değerli dinleyicilerimizin yine sektör temsilcileri adına sorduğu soruları ilettik. Finalde benim sorum var. Özlem Gürses sorusu. Şöyle sıradan başlayarak bu sefer kuraya uymadan tek bir kelimeyle hızlıca cevap verilebilecek bir soru. Merak etmeyin, Rahip Brunson serbest kalacak mı diye sormayacağım. Değil mi? Kalacak mıymış? Peki ne bileyim yani ne tuhaf bir dava değil mi? Şunu soracağım, kendinize oy veremeyeceğinize göre bu gecenin sonunda kime oy verirdiniz? Başar Bey buyurunuz efendim, sizinle başlayalım. Böyle de kapatacağım. Kimse cevap vermeyecek mi? Bir cesur aday bekliyorum buna cevap verecek. Buyurun mikrofonu. Neyse hepimiz duyuyoruz, buyurun. Oy kullanmak gizlidir zaten duyuluyor da ama şuna dikkat edelim. Arkadaşlarımız örneğin siyasal iktidara en yakın burada hocamız var. Ama sanki neden öyle? Eyvah eyvah. İktidar sizin mevcut siyasal iktidar sizin baro başkanı olmanızı bekliyor da o söylediklerinizin hepsini çözeceğiz. Mikrofonu verelim. Yok. Polemiğe izin veremem. Eyvah eyvah tam gider ayak. Oyunuzu açıklayacak mısınız? Açıklamayacaksınız. Cem Bey. Ben rahatlıkla açıklarım. Siz bir avukatlarlasınız. Soruyu yanlış sordunuz. Ben Özlem Gürses'e veririm. Yani bu kadar basit. Ama peki, gençlerin sözünü dinlemeyi seviyorum. Eğer başkan olsam da gençleri dinlemek istiyorum. Bu ara hakikaten bir rüzgar var. Hasan Kılıç diye ona veririm herhalde. Harikasınız. Eren Hanım siz bir şey söylemek ister misiniz? Oyumu açıklamak istemiyorum ben. Peki efendim. Buyurunuz lütfen. Ay açıklamamak olmamalı ama ya. Niye? Olabilir. Sandığa gitmemek diye bir şey de var biliyorsunuz artık. İyi tamam. Ben de o zaman Cem Karatün'e veriyorum. Hasan Bey buyurun efendim. Ben tabii bütün adaylarımıza
oy veriyorum. Aynen. Teşekkür ediyorum. Böyle yani gerçekten rencide etmek olur. Hepsi birbirinden kıymetli. Gerçekten bu görevi hak eden, layıkıyla yapacak üstadlarımız. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir gün için, bir gece için. Ben teşekkür Saygılar ederim. sunuyorum. Sağ olun Hasan Bey. Buyurun Kaptan Bey. Ben de yine politik bir cevap vermiş olayım. Görüyorsunuz değil mi? Yok gerçekten öyle. Buyurun, Yani buyurun. meslektaşlarımızın hangisini daha çok beğendiğiniz sorusu belki aday olmayanlar için önemli bir sorudur ama burada aday olma cesaretini göstermiş, taşın altına elini koymuş her meslektaşın oy verilmeye layık olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda şu meslektaşıma oy veririm demeyi de yakışıksız bulurum. Peki efendim. Buyurunuz Sayın Durakoğlu. Ben de öyle düşünüyorum doğrusu. Yani bir tercih yapmak zorunda kaldığım için bu bir demokratik yarış. Bu demokratik yarışın güçlü olması, güzel olması belki de bu kadar çok aday olmasıyla mümkün olabildi. Bu yarışı bizim burada da gösterdiğimiz gibi belirgin bir demokratik anlayışla tamamlamamız gerekiyor. İnanır mısınız? Çok samimi olarak söylüyorum. Yani kimin kazanacağının önemli olmadığı bir kurumsallıkla yarışıyoruz biz. Çünkü hepimiz avukatız ve hepimiz avukat olarak da böylesine büyük bir cesareti göstermiş vaziyetteyiz. Çok zor bir görev için yarışıyoruz ve hangi arkadaşımız olursa olsun buna bu adaylık noktasına gelebilmiş olmasının bile ben büyük bir cesaret olduğunu düşünüyorum. Tercih yapmakta zorlanıyorum ve yapmak da istemiyorum doğrusu. Peki Talat Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi Başar Bey beni işaret edince cümlesini eyvah eyvah. Cümlesinin sonunun Talat Hoca'nın mutlaka baroya gelmesi gerekir. Bu sorunları somut çözüm önerileriyle diye beklediniz, birlikte öyle olmadı. onun çözebileceğine kanaat getirdim diye tamamlayacak diye bekliyor idim. Şimdi ben cümlemde şunu söyledim. Bakın kendimizde tutarlı ve cesur olmamız gerekir. Mevcut sorunların parçası olanlar bu sorunu kesinlikle çözemezler. Tüm arkadaşlarım yıllardan beri baronun içerisinde ya da yıllardan beri aynı grupların içerisinde. Benim ortaya çıkmamın tek sebebi bunların hiçbir değişim gerçekleşme potansiyeli imkanı olmamasıdır. Bu nedenle ben olmasaydım seçime gitmezdim. Teşekkür ederim. Talat Bey kendine oy vereceğini açıkladı galiba. Ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Meslek hayatımın gerçekten de en hoş yayınlarından birini gerçekleştirdim. Öncelikle Eren Hanım'ın dediği gibi gönül isterdi ki bugün Türkiye televizyonlarında ve Türkiye gazetelerinde böyle demokratik bir yarışın tüm taraflarını eşit sürelerle keşke ekrana getirmek mümkün olabilseydi. Ama hukukun durumu ortadayken medyanın da durumu zaten ortada. Dolayısıyla ikinci bir cümleye gerek yok diye düşünüyorum. Türkiye'nin sorunları hepimizin sorunları. İkincisi bu gece aramızda bulunamayan Çiğdem Koç ve Fikret İlkiz'e de tabii kalpten sevgiler ve selamlar ve geçmiş olsun dileklerimizi göndererek 10 adayın 10'u da büyük bir medeniyet çizgisinde ben onların işlerini kolaylaştıracağıma onlar bu geceyi kolaylaştırarak, sürelere mümkün olduğunca riayet ederek, kalpten konuşarak ve hakikaten üzerinde büyük emek ve titizlikle hazırlanmış oldukları görüşlerini ve projelerini bize canlı yayında aktardılar. Yine gönül isterdi ki Türkiye'deki bütün seçim süreçlerinde, tüm özgürlükler paydasında ve tüm demokratik haklar süreçlerinde benzer bir medeniyet çıtasını keşke tutturabilmiş olsak ve keşke böyle çoklu adaylı yarışlara tanık olabilseydik. Hepimizin özlemi bu galiba. Benim oyum bütün adaylara. Ben isterim ki İstanbul Barosu'nu bu ekip yönetsin. Çünkü bana sorarsanız dünyanın da Türkiye'nin de herkesten çok fikir ayrılıklarına, herkesin birbirinin aynılaşmaya yöneltildiği zorla bir çağda hepimizin fikir ayrılıklarına, çok farklı renklere, bambaşka görüşlerde olmalarına rağmen gözlük ve kravat kardeşliklerine çok ihtiyacımız var. Bu diyaloğa çok ihtiyacımız var. Dilerim kim seçilirse seçilsin bu kadro İstanbul Barosu'nu yönetir. Dilerim kim seçilirse seçilsin Türkiye demokrasilerin, özgürlüklerin ve modernizmin beşiği olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.